Ölen kocam Luku'nun huzurunda bizim evliliğimiz. Zaten sadece izinden ibaretti. Yaz süresi dolduğunda. Lütfen beni ve Lu'ya izin ver. Ciecincin, seni ahlaksız fahişe. Oğlumun ruhu önünde diz çökmeye ne hakkın var? Getirin onu buraya. Kayınvalide. Ne yapıyorsunuz? Şanlı Rite Bakanlığı Başkanı'nın kızı olarak. Genel ev tarzı bir tilki misin sen? Yoğunun kemikleri soğumadan başkasıyla hamile kalmışsın. Piç taşıyorsun. Hizmetçin Şunsia ölümüne inkar etse de. Bu koca dük sarayında bilmediğim ne var? Şunia'ya ne yaptınız? Getirin onu. Şunsia. Kayınvalide, suçum affedilemez. Sadece çocuğumu doğurmama izin verin. Şehir dışındaki tapınağa gidip rahibe olacağım. Alçak kadın. Bunun böyle biteceğini mi sanıyorsun? Rüya gör. Kişuang, bu kemik tozunu. Bu fahişeye içir. Bir damla bile dökme. Bekleyin. Bu çocuk piç değil, bizim Lo ailesinin kanı. Tutun onu. Yavrum. Annen sana yazık etti. Seni bu dünyaya getiremeden. Lusheng. Büyük kayınbirader. Böyle yapmamız uygun değil. Zaten benim kadınım olmalıydın. Seferden döndüğümde imparatordan evlenme izni isteyeceğim. O zaman kimse bir şey diyemeyecek. Dönüşümü bekle. Seni meşru eşim yapacağım. Hayır. Karnındaki lanetli tohumun. Lüşeng'den olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Bana böyle yaparsan. Lusheng döndüğünde. Ona nasıl hesap vereceksin? Tam da Lusheng'in de. Evlat acısı tatmasını istiyorum. Sen ve karnındaki çocuğunuz. Hayır, cehenneme birlikte gidin. Oğlum Yu'nun ruhunu huzura kavuşturun. Lusheng'in seni gerçekten bu kadar önemsediğini mi sanıyorsun? Seferden dönüp yeni başarılar kazandığında Huaying prensesi ile evlenecek. sen de kimsin ki? Bir adım yanlış, her adım yanlış. Lusheng. Sen bana ihanet ettin. Hanımefendi, iyi misiniz? Şunsia o kaynanası tarafından öldürülmedi mi? Hanımefendi, rahatsız mı hissediyorsunuz? Şunsia, bugün hangi gün bu? Hanımefendi, bugün düğün gününüz. Yoksa bunu bile mi? Hatırlamıyorsunuz. Yeniden doğdum, düğün gününe geri döndüm. O zaman ben ve Lusheng. Hayır. Bir kez daha yaşadım, aynı hataları yapmamalıyım. Şunsia, damat geldi mi? Damat henüz gelmedi. Gidip bir bakayım mı? Bu dük sarayı benim için bir ejderha yuvası. Bir an önce kurtulmanın yolunu bulmalıyım. İkinci genç efendi bugün çok mutlu. Biraz fazla içti. Lütfen ikinci hanımefendi iyi bakın. Ben gidiyorum. Hanımefendi, ben de çıkıyorum. Siz damatla iyi vakit geçirin. Hanım. Hanım, çok beklettim. Ayrılmak istiyorum. Hanım, bu ne demek? Sağlığımın pek iyi olmadığını biliyorum. Sizin için uygun değilim. Ama İkinci genç efendi ile ilgisi yok. Ben ikinci genç efendiye ilgi duymuyorum. Bu sözleri erken söyleyip bitirmek istedim. o halde neden evlendin? Dük sarayı C ailesiyle akraba olmak istedi. Ben sıradan bir C ailesi mensubu olarak. Nasıl reddedebilirdim ki? Bu evlilik gerçekten de annemin zorlamasıyla oldu. İkinci genç efendi iyi bir insan. Ama Vincin bir ömür boyu. Bu dük sarayına hapsolmak istemiyor. Lütfen ikinci genç efendi anlayış göstersin. Yani. Benimle ayrılmak istiyorsun. İkinci genç efendi beni boşasa bile. Lütfen ikinci genç efendi bana izin versin. Hayır. Asla kabul etmem. Mincin. Benimle evlendiğine göre.
Artık benimsin. Bu hayatta da sadece benim olacaksın. İkinci genç efendi. Sana ilgim yok. Neden birbirine küskün bir çift olalım? Umurumda değil. Az önce o kadar geyik penisli şarap içtim. Ama neden şimdi hala işe yaramıyor? Madem istemiyorsun, seni zorlamayacağım. Benimle evlilik görevini yerine getirmeni. Gönüllü olduğun güne kadar bekleyeceğim. Benim halim iyi değil. Yarının sabah çayını iptal edelim. Siz kimlersiniz? Ne istiyorsunuz? Burası Devlet Bakanı malikanesindeki bay yerin odası. Burası izinsiz girebileceğiniz bir yer değil. Liang Wang. İmdat. Birileri. Ağabey. Ağabey bu kadar geç saatte ne işin var? Durun. Yakalayın. Vincin. Geldim. Vincin, aç gözünü lütfen. Hayır, beni bırakma. Vincin. Ah. Ağabey, nasıl beni tanıyorsun? Kötü oldu. Unuttum ki geçmiş yaşamda bu zaman. Ben daha Lushing ile tanışmamıştım. Evlenmeden önce bile ağabeyin ününü duymuştum. Silah kuşanıp malikanenin iç avlusunda rahatça gidebilen. Sen olduğun kesin ağabey. Oldukça zekiymişsin. Şehzade. Az önce Bay Er sebepsiz yere öfkeli bir şekilde gitti. Hiçbir şey söylemedi. Tüm malikane çalışanları bunu gördü. Bundan sonra benim hanımım nasıl insanların içinde yaşayacak? Kardeşim hasta. Elbette bir zorluğu vardır. Lütfen. Gelinim, hoşgörülü ol. Kalkın, hava çok soğuk ve nemli. Önce hanımınıza eşlik edin, dinlenmeye geri dönsün. Bu gece olanlar hakkında Devlet Bakanı Malikanesi'nden hiç kimse bir şey söylemeyecek. Eğer kimse boş konuşursa, ben kesinlikle ceza vereceğim. Teşekkür ederim şehzade. Benim hanımım için hakkımızı aradın. Hanımım, Şunsiya sizi dinlenmeye alayım. Geçen yaşamda yaptığımız hatadan dolayı hakkımız olan cezayı çektik. Lushing bu yaşamda. Artık seninle hiçbir bağım olmayacak. Eğer onlar evlilik görevini yerine getirmediyseler, her şeyin hala dönüş yolu var. Hanımım, bence Lu ailesinin bu şehzadesi. Biraz tuhaf görünüyor. Bundan sonra dikkat et, mümkünse onu kızdırma. Şehzade korkutucu görünse de çok yakışıklı ve yiğit. Adil bir yapısı var. Her işi doğru yapar. Bay Er'den çok daha iyi. Chunsia, ne diyorsun öyle? Ben sadece sizin için haksızlık ediyor diyorum. Zaten Zengo malikanesi. Yüksek mevkide olmak, insanı böyle aşağılayamazsın. Tamam, beni hep desteklendiğini biliyorum. Artık iş işten geçti. Hayat devam etmeli. Açık konuşayım. Bu Erbey. Hiç şanslı biri gibi görünmüyor. Bu Zengong ailesi. Açıkça Erbey'in durumunu gizliyor. Beyefendi ve hanımefendiyi kandırdılar. Erbey'e bir şey olursa. O da benim kaderim. Küçük hanım, ona ömür boyu mu bekleyeceksin? Ömür boyu dul kalmak, başkasının sözüyle. Canını kaybetmekten iyidir. Küçük hanım, sakın aptallık etme. Merak etme. Benim planım var. Çık da bak bakalım. Erbey nereye gitmiş? Erbey, çayınız. Küçük hanım, öğrendim. Erbey çalışma odasına gitmiş. Ama Ama ne? Ama yanında, Yuncan adında bir hizmetçi kız var. Sürekli odada hizmet ediyor. o kız pek de uslu değil gibi. Eğer Yuncang gerçekten uslu değilse. Belki işime yarayabilir. Burada işin kalmadı, çıkabilirsin. Erbey, burada kalıp kitap okurken size hizmet edeyim. Gerek yok, çık. Erbey, düğün gecesi, genç gelin nasıl olur da sizi tek başınıza kitap okurken bırakır? Defol. Ben bile üzülüyorum. Linjin. Sen misin Linjin? Benim. Ben Vinci'nim. Linjin. Sonunda sana kavuştum Linjin. Sen burada ne arıyorsun? Erbey,
Alçak hizmetçi. Bana ne yaptın? Erbey, ben hiçbir şey yapmadım. Dün gece Erbey beni bırakmadı. Bana Vincin diye seslendi. Sen mi? Lincinle nasıl kıyaslanırsın? Bugün olanlar. Ağzına kilit vur. Lincin öğrenirse. Derini yüzeceğim. Söyle, benim çayıma ne koydun? Ben efendim ere hep hayranım. Bu yüzden cesaret edip. Afrodizyak kullandım. Anladım ki. Biraz sert tedavi uygulamak gerekiyor. Önce dışarı çık. Eşimle yalnız başına yemek yemek istiyorum. Emredersiniz. Efendim er. Bu ne? Dün düğün gecesinde hanımımı yalnız bıraktığım için yanlış yaptım. Bu kadeh, hanımımdan özür dilerim anlamına gelsin. Lütfen kalbine koyma, canım. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok efendim er. Vincin bunu hiç aklına bile koymadı. Benim başka niyetim yok, seninle boşanmadığımız sürece. Bir gün bile olsa biz karı kocayız. Sence bir rol bile yapmıyor musun? Efendim er ne demek istiyorsunuz? Benimle boşanmaya razı mısınız? Madem bana karşı hislerin yok, benim de seni zorlamama gerek yok. Ama eğer boşanmak istiyorsak, uygun bir zaman beklemeliyiz. Tamam efendim erin bu iyiliğini. Vincin asla unutmayacak. Nincin, benimle boşanmak için bu kadar acele ediyorsa, o zaman beni suçlama. Peki bu süre boyunca kardeş olarak yaşayalım, ne dersin? Çok iyi olur. Çok sıcak. Bu şeyin etkisi gerçekten de çok hızlı. Sen. Bana ne yaptın? Lincin. Canın yanıyorsa, kocan olarak rahatlatayım seni. Efendim er, ben seni asil bir adam sanmıştım. Beni böyle tuzağa düşürdün. Ben hiçbir zaman asil bir adam olduğumu söylemedim ki. Sadece gerçek karı koca olmak istiyorum seninle. Bana bir şans bile vermeyecek misin? Söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Neden hala bana böyle yapıyorsun? Lincin. Biliyor musun? Uzun zamandır sana hayranım. Bana dokunma. Gerçek kalbimi versem bile. Benimle doğru düzgün bir hayat yaşamayacaksın, değil mi? Bu evlilik zaten zorunluymuş. Neden beni zorluyorsun? Lincin. Yoksa benim olursam. Başka fikirlerin kalmayacak, değil mi? Luvu, bırak beni. Unutma, sen benim resmi nikahlı eşimsin. İmdat. Efendim, bizim erbeyimiz. Çekil. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Rahatsızım. Dinlenmem lazım dedin. Ama gündüz vakti böyle şeyler yapıyorsun. Hanımefendi, ne oldu size? Ne oluyor burada? Ağabey, lütfen önce bir doktor çağırın. Erbey'e baksın. Zaha Hongyuan, içeri gel. General Lu'ya saygılar. Zahi Bey, zahmet verdik. Kardeşime iyi bir muayene yap. Tabii, tabii. İlhan, iyi misiniz? Ağabey, ilginiz için teşekkürler. Ben iyiyim. Erbey'in vücudu çok zayıf. Biraz tonik içmesinde sakınca yok. Ama bu sert afrodizyak nasıl içilir? Hayatından olmak mı istiyorsun? Bu şarapta sert afrodizyak olduğunu mu söylüyorsun? Burada saçmalama. Bırak beni. Açık konuşurum. Kusura bakmayın. Ama Erbey'in vücudu zayıf, daha fazla yıpranamaz. Vücudumun nasıl olduğunu ben bilirim. Sen karışma. Kardeşim, Zahi Bey ordumuzdaki en saygın doktordur. Dük ailesinin ikinci oğlu olarak. Hayati bir konuda nasıl oyun oynarsın? Bir daha soruyorum. O kuvvetli ilacı içtin mi? İçmedin mi? İçmedim. Erbey'in vücudu artık tükenmek üzere. Zorla kendini yükseltmeye çalışırsan, vücudunu daha çabuk tüketirsin. Şimdi yine yapayım, kontrol altına alalım. Erbey'in arzusu alevlenmesin. Felakete yol açmasın.
Ağabey, bugün bilerek insanları getirdin. Yeni gelinimin önünde beni küçük düşürmek için mi? Kardeşim, bu sözler çok ağır. Bugün senin sağlığın için gelmiştim. Kim bilebilirdi ki böyle saçma bir şey yapacağını? Zahi Bey, kardeşime ateşini düşürecek ilaç hazırla. Aşırı istek yüzünden canından olmasın. Tamam. Hanımını alıp benimle gel. Peki. Lincin, gitme. Erbey, bugünkü davranışınız hiç centilmence değildi. İncin nasıl davranacağını bilemiyor. Erbey'e karşı. Lütfen beni affet, Erbey. Lincin. Erbey, çok kan kustunuz. Erbey, lütfen beni korkutma. Erbey. Hanımım, dayanabiliyor musun? Erbey çok saçmaladı. O vücudunun haline hiç bakmıyor. Sus artık. Affedersiniz. Lo ağabey, beni hemen indir. Gelin, fazla düşünme. Sadece zaman geçtikçe. İlaç etkisinin vücuduna zarar vermesinden korkuyorum. Çok kötü hissediyorum. Afrodizyak içtim. Bana yardım et. Lusheng, kurtar beni. Birazdan geçer. Hanımım. Ağzını iyi tut, hanımına zarar verme. Dışarı çık. Tamam. Hayır, Lusheng. Hayır. Lusheng. Her şey yolunda artık. Afrodizyak mı içtim? Sorun yok. Şehzade ilacın etkisini çözdü. İçeride herkesin ağzı sıkı. Endişelenme. Evet. Hanımım, korkma. Endişelenme hanımım. Muhtemelen iç gücüyle zehri attı. Sonuçta 15 dakikada pek bir şey yapılamazdı. Ne saçmalıyorsun sen? Demek istediğim, şehzade centilmenin teki. Onun centilmenlikle uzaktan yakından alakası yok. Bu arada Erbey ne oldu? Nasıl? Kendi kendini mahvetti. Ne kadar yatacağı belli değil. Şehzade karar verdi. Onu sıcak odaya taşıttı. Hadi onu görmeye gidelim. Ona daha ne bakacaksın? Bana karşı suçlu hissediyorsa, bazı şeyleri konuşmak daha kolay olur. Hanımım, Erbey'in başında bütün gece beklediniz. Bugün hasta numarası yapsanız. Lütfen selam vermeye gitme. Hanımefendi, Dük ve Düşes sizi arıyor. Lincin, babamın karşısında saygıyla eğiliyorum. Annemin karşısında saygıyla eğiliyorum. Kalkmana izin verdin mi? C ailesinin terbiyesi işte bu. Hiç kural yok. Gelin, Dük konağında gelinin diz çökerek cevap vermesi gerektiğini bilmiyordum. Bana doğruyu söyle. Oğlum nihayet ne oldu? Sağlığı açıkça düzeliyordu. Neden aniden yatağa düştü? Bu senin, bu uğursuz yaratığın yüzünden mi? Anne, lütfen adaletle karar verin. Kocamın hastalanması gerçekten ani oldu. Gelin de beklemiyordu. O vücudunu hiçe sayarak o türden. Adı sana kötü ilacı kendi başına kullanıyordu. Ne ilacı? Bana açıkça anlat. Oğlum her gün ilaç alıyor ama hepsi sağlığı güçlendiren tonikler. Nasıl sorun olabilir? Acaba onlar dün olanları hala bilmiyor mu? Hanımefendi, nasıl olur da hiç araştırmadan hemen benim küçük hanımımı suçlarsınız? Ciret. Küçük bir hizmetçi kız da bu kadar çok konuşmaya cüret ediyor. Hala burayı, sizin Küçük Rites Bakanlığı Müsteşarı konağınız mı sanıyorsunuz? Burada kabadayılık taslamanıza izin verilecek mi? Hemen Veliaht Bey'i çağırmalıyım. Tronsia genç ve tecrübesiz. Eğer annemi rahatsız ettiyse lütfen annem affetsin. Ama annem kocamın yatağa düşmesinin gelinin yüzünden olduğunu söylüyorsa. Gelin bunu kabul etmiyor. Beyefendi, bakın, bu bir iki kişi bile bana karşı gelmeye cüret ediyor. Gözünüzde hiç kural kalmadı mı? Gelsinler. Aile cezasını getirin. Gelin, yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Bu cezayı hak etmiyorum. Yanlış bir şey yapmadın mı? Dük konağına gelin geldin, kocana hizmet etmeli, kayınvalide ve kayınpedere saygı göstermelisin. Şimdi sana iki laf söyleyemiyoruz. Rites Bakanlığı Müsteşarının evi. Kızını böyle mi yetiştirdi? Babacığım, ilginize sunarım.
Balayı gecesi, kocam benimle aynı odada kalmak istemedi. Dün de o şaraba, adı sanı kötü ilaç ekledi. Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ama baygın düştü. Gelin bütün gece ona baktı. Şimdi ilk kez babacığım ve annemle görüşüyor. Nereden çıktı bu saygısızlık iddiası? Seni küçük sürtük. Ne saçmalıyorsun? Küçük hanım. Büyüklerin nasihatlerini dinlemen gerekir. Burada nasıl böyle konuşabilirsin? Keskin dil. Birkaç doktor daha çağırın, oyu muayene ettirin. Tamam. Yüye kesinlikle bir şey olmamalı. Geçen hayatta benimkilerle pek fazla vakit geçirmedim. Onun anlayışlı biri olduğunu sanmıştım. Şimdi görüyorum ki. O da mantıksız davranıyor. Bir an önce kurtulmanın yolunu bulmalıyım. Kişuan. Bu saygısız ve asi şeyi hapse atın. Ona Dük Sarayı'nın kurallarını iyice öğretin. Bakalım bir daha böyle saçma konuşmaya cesaret edecek mi? Tamam. Küçük hanım. G ailesi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Lo ailesine nasıl geldiğimi, kayınpeder ve kayınvalide çok iyi biliyor. Bugün gelin bu büyük aşağılamaya maruz kaldı. Hiç teselli bile etmediniz. Üstelik aile cezasına çarptırıyorsunuz. Dük Sarayı, siz çok ileri gidiyorsunuz. Bugün bana adalet sağlamazsanız, ölümümle ispat edeceğim. Asla bu kocasına itaat etmeyen, saygısız ve asi adını taşımayacağım. Jie Jinjin. Ne büyük cesaretin var. Bizi tehdit ediyorsun. Bakalım gerçekten kendine zarar vermeye cesaret edebilecek misin? O neden burada? Sarayda ne kadar büyük bir olay oldu ki? Gelin hanımı intihar etmeye zorladınız. Varis Bey, lütfen küçük hanımımızı kurtarın. Açıkça Bey kendi kendine zarar verdi. Ama hanımefendi ve Dük, küçük hanımımıza aile cezası uygulamak istiyor. Lütfen küçük hanımımız için adalet sağlayın. Lusheng neden bana bu şekilde yardım ediyor? İmparatorun gözü önünde, bakanların kızlarını keyfi cezalandırmaya cesaret ediyorsunuz. Dük Sarayı artık devlet yasalarını hiçe sayıyor. Kardeşin şu an hasta yatıyor. Sen büyük ağabey olarak bir yabancıyı destekliyorsun. Dünkü olay gelinden sorulmaz. Baba ailenin reisi olarak adalet sağlamalı. Tek taraflı dinleyip inanmamalı. Ne demek onun suçu değil? Bu küçük sürtük. Yumu mahvetti. Kanıt yokken, Lu hanımefendi yalan söylemekte ısrar ediyor. Dünkü olay. Açıkça kardeşin kendi yaptığının cezasını çekti. Nasıl mümkün olabilir? Kesinlikle mümkün değil. O, küçüklüğünden beri çok okumuştur. Lu hanımefendi ısrarla inanmamakta kararlı. Viang Wang, içeriye getirin adamı. Generalimize selamlar. Ayağa kalkın. Dük efendisine anlatın, tam olarak ne oldu? Generalimize rapor veriyorum. Asların araştırmasına göre. İşte bu koca yürekli piç kurusu. Bütün bir sürahi yıllanmış geyik boynuzu şarabını Bay Erye verdi. Böylece neredeyse büyük bir felaket oldu. Ne? Sen ahlaksız herif. Kim sana Bay Erye geyik boynuzu şarabı vermeni söyledi? Dük efendim lütfen adalet edin. Bunu özellikle Bay Er benden istedi. Ben sadece görevli bir köleyim. Efendimin emrine karşı gelmeye asla cesaret edemem. Lütfen Dük efendim canımı bağışla. Bu iş tamamen onun suçu değil. Dün Viang Wang bir sorun çıkmasın diye. Özel olarak bana haber vermeye geldi. Ordu hekimimle birlikte vardığımızda. Şunu keşfettik. Kardeş sadece geyik boynuzu şarabı kullanmakla kalmamış. Şaraba bir de eklemiş. Fahişe sokaklarında kullanılan afrodizyak. Nasıl olabilir? O neden böyle bir ilaç kullansın? Sen değil misin bu küçük orospu? Onu ayartan? Bizce ailesi asil bir edebiyat ailesiyiz. Kayınvalidem neden hep beni böyle aşağılıyorsun? Sen olmasan başka kim olabilir ki? Lusheng, sen nasıl cesaret edersin? Durun. Efendim, O, Birkaç hekim daha çağırın. Yu'nun vücudunu düzgün bir şekilde iyileştirin. Bu iş kesinlikle gizli tutulmalı. Hiçbir şekilde dışarıya çıkıp insanların konuşmasına izin vermeyin. Şu söylediği gibi. Eş akıllıysa kocanın belası az olur. Kocanın bile hatası olsa. Yine de sen eş olarak öğüt vermek görevini yapmadın. Sen de kendini iyi bir şekilde sorgulamalısın. Komik. Şöyle derler. Çocuk eğitilmemişse babanın günahıdır. Eğer kendini sorgulamak gerekiyorsa, siz Dük efendinin kapına kapanıp kendini sorgulaman daha doğru. Ahlaksız. Sen. Hepiniz benden çıkın gidin. Viang Wang, biz gidelim. efendim bakın Shenger. O hiçbir şekilde. Seni babası olarak gözüne almıyor. Shenger ne kadar kötü olursa olsun, o benim oğlum. Aramızdaki baba-oğul ilişkisini bozmaya çalışma burada. başını kaldır. Sana soruyorum. Afrodizyak nereden geldi? Afrodizyak konusunda benim hiçbir bilgim yok.
Şiyu oğlum saf yaratılışlı ve tecrübesiz. Yanında bir hizmetçi bile yok. Hem geyik şarabı hem afrodizyak, belli ki birisi tarafından. Baştan çıkarıldı, o sinsi yaratık. Hanımefendi söyleyince aklıma bir şey geldi. Söyle, Erbey dün gecesi doğrudan çalışma odasına gitti. Ertesi sabah mutfak işlerine çorba götürürken bir kadın gördüm. Giyimi darmadağınıktı. Erbey'in çalışma odasından çıkıyordu. güzel. Demek ki o sinsi tilki tarafından baştan çıkartılmış. İçeri gel. Yunjiang, Prens Efendi'yi selamlıyor. Başını kaldır. Prens efendi, lütfen canımı bağışlayın. Merak etme, canını almayacağım. Hatta sana büyük bir gelecek vereceğim. Yunjiang, Prens efendinin ne demek istediğini anlamıyorum. Anlamana gerek yok. Bugünden itibaren. Burada kalacaksın, seninle ilgilenecekler. Kardeşimin odasına böyle hırslı birini yerleştirmek. Win kadını aptal mı yoksa fazla mı zeki? Anlamak zor. küçük hanım, az önceki uşak, Erbey'e izinsiz. Geyik şarabı veren değil miydi? Duvarların kulakları var, dikkatli ol. Hanımefendi henüz cezalandırmadı. Başka planları olmalı. Gelecekte daha dikkatli olmalıyız. Hanımefendinin gerçekte ne planladığını bilmiyorum. Bu arada, bugün hanımefendinin yanındaki kişi Wang. Yunjiang'ı aradı. Ama o sinsi Yunjiang. Dün izin almıştı. Ne tesadüf. Görünüşe göre Yunjiang'da gerçekten sorun var. Chunxia, eğer Yunjiang geri dönerse. Onun için dikkatli ol. Linjin. Geldin. Erbey, kıpırdama, hayatını zor kurtardın. Tekrar riske atma. Küçük hanım, ilacı bana verin. Ben istiyorum ki. Hayır, sen istemiyorsun. Ben sana vereceğim. Zayla o, bu kadar kaba olma. Birazdan gelinin kalbini kıracaksın. General, Gelin. Doğru mu söylüyorum? Ağabey öyle diyorsa öyledir. Kardeş, son zamanlarda sağlığı nasıl? çok daha iyi. Teşekkür ederim ağabey, bu yıllar boyunca. Ağabeyimle ilişkim pek iyi değildi. Neden birden benimle ilgilenmeye başladı? Bugün geldim. Kardeşle bir konuyu görüşmek istiyorum. Bu konu, gelinle ilgili. Yarın, gelinin ailesini ziyaret günü. Kural gereği, kocası eşlik etmeli. Ne yazık ki kardeşin sağlığı zayıf. Muhtemelen gidemeyecek. Sağlığım çok daha iyi. Hastalık ansızın gelir. Nasıl iyileşti diyebilirsin. Yarın, kardeşin yerine, geline eşlik edeceğim. Olmaz. Gelin. Sen ne düşünüyorsun? Bu Lusheng tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Önceki hayatta bu zamanlarda onunla neredeyse hiç temasım yoktu. Neden bu hayatta her şey değişti? Acaba? Ben Dük ailesinin varisiyim, kardeşim hasta. Kardeşin yerine geline eşlik ediyorum. Birincisi, Dük ailesinin saygısını gösteriyor. İkincisi, kardeş de huzur içinde iyileşebilir. Ama Kardeş, ağabeyinin karakterine güvenmiyor mu? sadece endişeleniyorum. Ağabeyin için fazla zahmetli olur. Zahmet değil. Mesele bu şekilde kararlaştırıldı. Zay askeri doktorun tedavisine iyi uy, başka bir gün. Seni tekrar ziyaret edeceğim. Ağabey, iyi yolculuklar, uğurlamaya gelemeyeceğim. Ben ağabeyi uğurlayacağım. Ağabey asla başkalarının işine karışan biri değildi. Neden sadece Linjin'e bu kadar düşkün? Acaba? Chunxia. Linjin ve ağabey. Son zamanlarda. Görüşüyorlar mı? Varis Bey her gün çok meşgul. Normalde yüzünü bile göremiyoruz. Ne tür bir görüşme olabilir ki? Bu ne tavır? Nasıl beyefendiyle böyle konuşursun? Mobao. Dışarı çık. Ağabey lütfen saygılı olun. Az önce yaralı halde kardeşimi görmeye gittim. O tamamen umursamaz görünüyordu. Umursamadı değil, başına gelenleri gayet iyi biliyor. Tam olarak ne söylemek istiyorsun? Kardeşim senin için uygun bir eş değil. Sınırını aşıyorsun. Beni buraya çıkardın. Sadece beni sınırımı aşmamam için uyarmak için mi? Yarın ailemi ziyarete gideceğim. Ağabey zahmet etme. İnsanların ne düşündüğünü umursamıyorsan, tabii ki tek başına gidebilirsin. Saat geç oldu. Ben önce geri dönüyorum. Yarın sabah seni almaya geleceğim. Çabuk söyle. Ne gördün?
onlar. Demek gerçekten ilişkileri var. Beyefendi, genç hanımın uygunsuz bir davranışı olmadı ki. Ne anlıyorsun sen bunlardan? Sıradan bir insanın suçu yoktur. Değerli bir hazineye sahip olması onun suçudur. O ne kadar dürüst ve itaatkar olursa olsun. Yine de başkaları onun gözünü düşecektir. Yarın git onları sıkı bir şekilde gözetle. Anladın mı? Evet. Hanımım, ben Yuncang'ı aramaya gittim. Ancak duydum ki o son birkaç gündür izin aldı. Şu anda konakta değil. İzin aldı mı? Kalk. Benim sana yapmanı söylediğim bir iş var. Eğer iyi yaparsan, Bugünkü olanları tamamen sileceğim. Lütfen buyurun hanımım, emredin. İyi. Kishuang, git Yunjiang'a söyle. biraz sonra beni görmeye gelsin. Ona soracağım şeyler var. Bu gerçekten garip. Saat kaç oldu daha? Kardeşim daha gelmedi. Bakın, devlet koruması konuğunun at arabası geldi. Gerçekten Jie geri dönmüş. Vincin geldi. Ağabey. Bu uygun değil, değil mi? Bırak da yaşlıları bekletmeyelim. Ne kadar görkemli ve yakışıklı bir damat. Görkemli ve yakışıklı, devlet koruması konuğunun her bir hastaneden kalkamayacak kadar hasta olduğunu söylemiyorlar mıydı? Hastaneden kalkamayacak kadar hasta değil mi? Abla, sen bakanlık başkanının kızısın. Böyle utanmazlık olmaz. Ailenizi ziyaret gününde. Böyle bir başka adamı getiriyorsun. Söylediğim yanlış mı? Hasta bir kocaya evlendiğini kim bilmez ki? Bu adam Luvu değil. Tamam kardeşim, biraz daha az konuş. Ablanız yüzüne çok düşkün. Sakın onu yüzüstü bırakma. Kadın kocasına uyar. Bu ailesinin her birine kayıtsız olsa da, o yine de Dük Sarayı'nın ikinci oğlu. Ama yine de rastgele. Bir yabancı erkeği getiremezsin. Bu kimin yüzünü karartıyor? Bey'in düğün gecesinde işe yaramadığını kim bilmez ki? Bu yüzden kız kardeşim. Yalnız kaldı değil mi? Şaşırmadım. Ci ailesinin kapısı tamamen ikinci eşin soyu tarafından ayakta tutuluyor. Görünüşe göre büyük eşin aile terbiyesi bu kadar berbat. Sen nesin ki benim aile terbiyemi sorgulamaya layıksın? Aynen öyle. Kendi kimliğine bir baksana. Bizimle konuşmaya layık mısın? Büyük abla ve San Bey kardeşim bilmiyorsunuz. Dük Sarayı'nın lütfuyla kocam yataktan kalkamasa da özellikle eniştemi göndererek Vinci'ni eve getirtti. Bu da Dük Sarayı'nın ailemize olan lütfunu gösteriyor. Bu adam, Veliaht Prens. Büyük abla, o acaba? Söylentilerdeki o savaş tanrısı Lusheng mi? Dük Sarayı Veliaht Prensi'nin ünü dışarıda, çocukların gece ağlamasını durdurabilir. Nasıl mümkün olabilir? Bu beyaz tenli yüze benzeyen adam olamaz. Uzak bir yeğenim var. Lü General'in ordusunda görev yapıyor. Geçenlerde yeni bir mektup gönderdi. Yıl sonundan önce Pekin'e dönemeyeceğini söyledi. Lü General şu anda kesinlikle orduda. Burada nasıl görünebilir? Jie, ne büyük cesaretin var. Nasıl rastgele birini bulup burada büyük general Liu'yu takip ettirebilirsin? İyi abla, bizi kandırdın. Kız kardeşim utanmazlık etmeyi bir kenara bıraksa bile. Nasıl bu kadar gururlu olabilir? Siz çok ileri gittiniz. Bu hanımefendinin itibarıyla ilgili nasıl böyle saçma sapan konuşabilirsiniz? Galiba vicdan azabı çekiyorsun. Lincin geldi. Neden hala eve girmiyorsun? Kapıda ne yapıyorsun? Saygılarımı sunarım. Bay Ci, Bayan Ci. Amca, tam zamanında geldin. Ablanız düşüncesizce davrandı. Hele düşünle, rastgele bir yabancı girdi. Bu gerçekten ailemizin itibarını lekeliyor. Amca, yenge, kız kardeşimi iyice terbiye etmelisiniz. Küstahlık. Bu memur, General Liu'ya saygılarını sunar. Hepimiz aile gibiyiz. Bu kadar resmi olmaya gerek yok. İki hanımefendi saçma sapan konuştu. Hanımefendinin itibarına zarar verdi ve Veliaht Prens'e saygısızlık etti. Toplum önünde özür dilemeleri gerekmez mi? Bilmemek mazeret sayılır. Minyu bir anlık göz yanılması yaşadı. Lütfen Veliaht Prens bağışlasın. Ci ailesinin büyük kızının hediyesi. Ben Lusheng layık değilim. Sayın Ci, bugün bu güzel günde bu insanların bizi üzmesine izin vermeyelim. Buyurun buyurun. Küçük hanım, sizce Veliaht Prens Bey'in olayını efendi ve hanıma söyler mi? Sanmam, sonuçta. Aile ayıbı dışarı duyurulmaz. Vay, kız kardeş ne kadar zarif. Ne oldu? Abla özür dilemeye mi geldin? Sen, Jie, fazla şımarma. O hasta kocanın ne kadar yaşayacağı belli değil. Bence sen dul kalacaksın.
Bana vurmaya cüret ediyorsun. Hocama hakaret ettin, seni dövmek hafif kaldı. Seninle savaşırım. Küçük hanım. Vincin, Veliaht Prens, ben. defol. Vincin'e bir şey olursa, Ci ailesini yok ederim. Dışarı çık. Tuncay'ı çağır. Ne zamanı? Hala kadın erkek meselesi. Büyük ağabey, beni öldüreceksin. Bırak beni. Bırak. Lu Sheng, kanatların mı uzadı? Yang Wang'ın bana saygısızlık yapmasına izin veriyorsun. Burası Dük Sarayı. Vin hanım, Vincin'i sen öldürdün. Ne diyorsun? Bu fahişe ağır hastalıktan öldü. Sana tekrar soruyorum. Karnındaki bebeğin. Benim çocuğum olduğunu biliyor muydun? Lu Sheng, delirdin mi? Bu ahlaksız işi yapıp utanmadan anlatıyorsun. Gözünde yasa kaldı mı? Lu Sheng, ne yapıyorsun? Hepsini öldürün. Lu Sheng, nasıl cüret edersin? Bırak beni. Bırak. Ben dışarı çıkayım. Bir şey olursa çağır. Küçük hanım, Bugün neden bu kadar uysal? Ona hiç benzemiyor. kin. Anne, sen nasıl geldin? Sen suya düşmüşsün. Bir anne nasıl oturup durabilir ki? Bu sefer Winyu kızı da fazla ileri gitti. Ama merak etme, baban büyük amcana mektup yazmaya karar verdi. Winnan ve Winyu kardeşleri geri alacak. Bu da senin için bir nevi intikam oldu. Zencefil çorbası hazırlattım. Hanımefendiye bir kase götür. Şehzadeyi de ihmal etme. Kin. Sen ve büyük kayınbiraderin arasında ne var? Anne, ne demek istiyorsun? Sorum şu, aranızda bir şey var mı? Saygıdeğer anne, büyük kayınbiraderimle aramızda hiçbir şey yok. Asla sınırları aşan bir davranışta bulunmadık. Anne biliyor, seni Dük Er ile evlendirmek. Sana haksızlık oldu. Ama artık olan oldu. Merak etme anne, ne demek istediğini anlıyorum. Ci ailesinin adını lekeleyecek bir şey yapmaya asla cesaret edemem. Geçmişte zaten bir kez hata yaptım. Nasıl tekrar hata yapabilirim? Hemen kalk. Sen iyi bir çocuksun. Anne sana inanıyor. Bunlar annenin birikimleri, birkaç dükkan ve çiftliğin tapuları. Bunları iyi sakla. Evlendiğimde anne bana zaten çok çeyiz vermişti. Bunlar annenden sana, al onları. Lu ailesinde iyi bir hayat sürersen, Annenin bu çabaları boşa gitmemiş olur. İyi dinlen, anne şimdi gidiyor. Anne, kızının saygısızlığını affet, ileride Erbey'den ayrıldığımda. Gelip sana saygılarımı sunacağım. Şehzade efendi. Hanımefendinizle konuşmam gereken bir şey var. Söylenemeyecek hiçbir şey yok. Ne söyleyeceksiniz? Büyük birader, taşı söyleyin. Herkesin önünde söylemem gerektiğine emin misin? Şunsia, beni bekle. Büyük kayınbirader ne söyleyecekti? Bugün kardeşin için. Kuzeninle tartıştın. Erbey ile ben bir bütünüz. Onu savunmam doğal. Bir bütün. Peki ben neyim? Vincin. Kardeşim senin için uygun değil. Aslında bana evlenmeliydin. O. Büyük kayınbirader, kendinize çeki düzen verin. Kendime çeki düzen mi vereyim? Sen yüzme bilmiyorsun. Bugün kendime çeki düzen verseydim. Çoktan o havuzda boğulmuştun. Bu hayatta onunla pek bir bağlantım olmadı. Suda yüzme bilmediğimi nasıl bilebilir? Yoksa... Suya düşüp boğulsam bile bu benim meselem. Kayınbiraderimle ilgisi yok. Sen. Vakit geç oldu.
Kocama bakmak için eve dönmem lazım. Bugünkü mesele. Lütfen kayınbiraderim bunu içinde sakla. İkimiz için de baş belası olmasın. Lin Jin, benden böyle kaçman, bana verilebilecek en büyük ceza. Önce üstünü ört, efendim. Lin Jin, geldin. Gel. Buraya otur. Efendi, Vincin size ilacınızı içirecek. Lin Jin, bugün yeni geri döndün. Seni hiç görmedim. Gelir gelmez bana bu acı suyu içiriyorsun. Acı ilaç hastalığa iyi gelir. Vinci'nin kalbi sadece efendinin. Çabucak iyileşmesini umuyor. Siz ikiniz, önce çıkabilirsiniz. Biraz özel şeyler söylemem gerekiyor. Hanıma. Peki, efendi. Gel, efendi. Efendi, bu ne yapıyorsun? Lin Jin, abime mi ilgi duyuyorsun? Efendi, bunu nereden çıkarıyorsun? Saklamaya çalışma. Gözlerim var, abimin. Sana kötü niyetle baktığını görebiliyorum. Efendi, beni böyle varsayma. Düzensiz davrandığımı mı ima ediyor? Hayır hayır Lin Jin, öyle demek istemedim. Ben sadece, demek istediğim, Vakit geç oldu. Vincin, efendinin dinlenmesini bölmek istemez. Vincin izin veriyor. Lin Jin, Lin Jin, Lin Jin, Lin Jin. Sen benim hanımımsın. Bu hayatta sadece benim hanımım olacaksın. Luvu, bu kadar kuşkulu ve inatçı olman, onun. Ayrılmamıza izin vereceğini ummamı zorlaştırıyor. Erken hazırlanmalıyım. Bu hanımefendi, neye bakmak istersiniz? Buradaki işleme ustaları böyle bir işleme yapabilir mi acaba? Lütfen hanımefendi, izin verin de dikkatlice inceleyeyim. Bu yengesi sadece güzel değil. Aynı zamanda çok yetenekli. Lubu o hasta adam. Bunun tadını çıkaracak şansa sahip değilse, ben kabul ederim. Yengesi, gizlice nereye gidiyorsun? Acaba aşıkını görmeye mi koşuyorsun? Nereden çıktı bu hayasız adam? Yenge, bu hizmetçin çok terbiyesiz. Beni bile tanımıyor. Lüye, kendi odanda uslu uslu durmak varken. Buraya ne yapmaya geldin? Tabii ki seni, yengeciğimi, görmeye geldim. Lubu o hasta adam ne yapabilir ki? Sanırım o, yengeciğime. Kadın olmanın zevkini bile tattıramamıştır. Lüye, sen ne cüretle? Yengeciğim, demek ki dediklerim doğru çıktı. Bence yengeciğim benimle olsa daha iyi. Her gece yengeciğimi gelin ederim. Küçük hanım, hemen kaç. Kahrolası kız, işimi bozmaya mı cüret ediyorsun? Chonsya, Yengeciğim, gitme. bırak beni Lüye. Sen hüküm odanda. Bana elini sürüyorsun, aklını mı kaçırdın? Seni serbest bırakmak mı? Ağzıma gelen eti geri tükürmek olmaz. Bugün seni serbest bırakırsam, bu fırsatı boşa harcamış olmaz mıyım? Lüye, bu olay kaynana öğrenirse. Sen ve annen iyi günler görmezsiniz. Anlaşılan bugün seni kesinlikle ele geçirmeliyim. Benim olursan, bugünkü olay asla sızmaz. O orsuz herif tarafından görüldüm. Liang Wang, Luye'ye iyi bak. Dönüşümde onunla ilgileneceğim. San Bey, kılıç gözü kör eder, sana uslu durmanı tavsiye ederim. Ne oldu sana? Rahatsız mısın? Yoksa bu hayvan seni yaraladı mı? Bu ne yapıyorsun? Ağabey az önce hayatımı kurtardı. Bu yüzden saygıyla eğilmem gerekir. Eğer gerçekten teşekkür etmek istiyorsan, bana doğruyu söyle. Bugün neden gizlice konaktan ayrıldın? Bu kadar önemli bir işin neydi? Neden uşağa araba hazırlatmadın? Hatta tek bir uşak bile yanına almadın.
Hanımefendi, özür dilerim. Küçüğün dükkanındaki işleme ustalarının becerisi sınırlı. Korkarım sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Peki bu başkentte. Bu çift taraflı nakışı yapabilen bir nakışçı bulunabilir mi? Hiç duymadım. Peki böyle bir beceriye sahip olsaydık? Nakış atölyesinin işini canlandırabilir miydik? Sizin demek istediğiniz. Patron. Patron, yavaş olun. Atölyeyi size emanet ediyorum. Söz verdiğim 3'te bir kar. Mutlaka ödenecek. Merak etmeyin. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bir ay sonra kayınvalidemin doğum günü. Yeni gelin olarak ona bir hediye hazırlamalıyım. O gün ona sürpriz yapmak için. Görüyorum ki kayınbiraderim. Çok saygılısın. Kayınvalideme saygı göstermek. Benim görevim. Kayınbiraderim, başka bir işiniz yoksa. Vincin şimdi gidiyor. Kendi kardeşim bile annesinin doğum gününü hatırlamaz. Vincin, Lu ailesine kaç gün önce geldin? Bunu nereden biliyorsun? Vurma. İkimiz de Lu soyadını taşımasaydık. Bugün ölü olurdun. Canını şimdilik bağışlıyorum. Bir daha olursa Bir daha olmayacak. Vincin bugün nereye gitti? Genç hanım bugün çeyiz dükkanına gitti. Dükkan sahibiyle uzun süre gizlice konuştu. Çeyiz dükkanına gitmek neden gizli olsun? Vincin, yeniden doğdum. Ama seni anlayamıyorum. Hepsi o alçak Jiejinc'in yüzünden. O olmasaydı, ben nasıl? Lu Sheng'in dikkatini çekebilirdim. Bana bir çözüm bulmalısınız. O sürtük Jiejinc'in. Bedel ödemesini sağlayın, en iyisi onu rezil edin. Bana boyun eğmek zorunda kalacak. Bir kadını alt etmek kolay. Lafı uzatma, söyle. Tamam. Jiejinc'in, bu sefer. Seni kim kurtarabilir? Kayınvalidem. Cejincin, diz çök. Kayınvalidem, ne oldu yine? Seni küçük orospu. Yine bu kadar terbiyesizsin. Önceden oğlumu yatağa düşürdün. Şimdi de küçük bir fahişe gibi. Her yerde flört ediyorsun. Kayınvalide, son günlerde sürekli. Erbe'ye baktım. Nereden çıktı bu dedikodular? Bu iftiralar? Seni küçük fahişe. Gözün kör olmadan ağlamazsın. Peki. Bugün seni öldüreceğimi anlamanı sağlayacağım. Gelsinler. Getirin onu. Cariyeniz hanımefendiye selamlar. Daisy, Bildiklerini bu küçük fahişeye anlat. Bakalım nasıl direnecek. Hanımefendi. Cariyeniz daha önce arka bahçede. Genç hanımı gördüm. Korkma. Sadece gerçeği söyle. Bir öğrenciyle ilişkisi varmış. Saçmalama. Kim seni hanımımı karalamak için gönderdi? Burada konuşma hakkın yok. Seni küçük sürtük. Dükün malikanesinde biriyle yatıyormuşsun. Benim yuğumu nereye koydun? kayınvalide, bir cariyenin tek taraflı sözüyle. Nasıl beni ahlaksız ilan edersiniz? Cariyeniz bizzat gördü. Genç hanım, inkar etme. Ne büyük cüret. Kanıt yokken efendini karalamaya cüret ediyorsun. Ölümle burun buruna. Hala itiraf etmiyorsun. Sadece bir tanığım olduğunu mu sanıyorsun? Luye. Oğlun anneyi selamlar. Bildiklerini anlat. Bu konuyu anlatmak biraz utanç verici. Geçen günler, oğlun sık sık Cihan'ın hizmetçisiyle birlikte arka kapıdan çıktığını gördü. Bu gizli saklı işler, muhtemelen, görülmesi istenmeyen bir şey yapıyorlardı. Oğlun şüphelendi. Takip etti ve Cihan'ın bir öğrenciyle duygularını paylaştığını gördü. Hatta onu eve getirdi. 1 saat boyunca kaldılar. Seni fahişe. Daha ne diyeceksin? Zina yakalamak için ikisini birden yakalamak gerekir. Madem beni başkasıyla ilişkide gördün. Neden Sam Bey doğrudan baskın yapıp onu yakalamadı? Er yenge, boşuna bahane bulma. Onu zaten yakaladım. O sevgilini. Getirin onu. Siz kimsiniz? Nasıl olur da ağzınızdan çıkan her kelime? Beni zina yapmakla suçlarsınız. Bu tam bir ahlaksızlık. Sen benim er yengemle gizlice buluşup dükün malikanesinin itibarını lekeliyorsun. Ne büyük cüret.
Bu beyefendi ne demek istiyor? Senin gelinin benimle ne ilgisi var? Linjin, Nereden çıktı bu terbiyesiz? Hanımımın adını böyle cüretle almaya kimsenin hakkı yok. Linjin, bu nasıl bir iş? Sen evlenmemiş, Rites Bakanlığı Başkan Yardımcısının kızı değil miydin? Alçak kadın. Artık tanık burada. Ne diyeceksin? Zavallı oğlum hastalıkla boğuşurken sen bu yoksul yazarla gizlice birlikte oluyormuşsun. Düşes Hanım, lütfen adil olun. Ben bilmiyordum. Onun Bey'in eşi olduğunu bilmiyordum. Evli bir kadın olduğunu bilmiyordum. O beni aldattı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hanımım hiçbir zaman bu yazarla tanışmamıştır. Sizler hep birlikte hanımımı iftira atıyorsunuz. Kimse sebepsiz yere iftira atmaz. Kendisi namusuna dikkat etmedi. Artık bu noktada. Ne diyeceksin? Madem benim başkasıyla ilişkim olduğunu söylüyorsun. Peki kanıt nerede? Senin el yazınla yazılmış mektubun var. Bu sahte olabilir mi? Gelini. Kendi el yazını tanırsın herhalde. El yazımı elbette tanırım. Ancak bu mektup. Kesinlikle benim el yazım değil. Nasıl olmaz? Gelini, inkar etmeyi bırak. Belki bir uzman getirip inceletelim, böylece anlaşılır. Bu mektup gelininin el yazısı mı değil mi? Bu kadar zahmete ne gerek var? Hemen mürekkep, kalem ve kağıt getirilsin. Hemen burada masumiyetimi kanıtlayabilirim. Kişuang, git, mürekkep, kalem ve kağıt getir. Emredersiniz. Kayınvalide, San Bey, iyi izleyin. Benim uzmanlık alanım el yazısı, bu ise küçük kaya yazısı. Nasıl mümkün olabilir? İmkansız. Sen benim evimin hizmetçisisin. Birlikte yükselir birlikte düşeriz. Neden dışarıdakilere yardım edip bana iftira atıyorsun? Söyle. Kim görevlendirdi seni? El yazısı gelininin olmasa bile, o sevgilin. Seninle zina yaptığını itiraf etti, bu yalan olamaz. San Bey bu kadar sabırsız ve heyecanlı. Bugün olanların seninle ilgili olduğunu herkesin bilmesinden korkmuyor musun? Konuyu saptırma. Anne, gelinin namusuna dikkat etmedi. Ağabeyim adına gerçekten üzülüyorum. Madem üçüncü kardeşim benim adıma üzülüyorsun. Peki neden böyle bir olay olduğunda beni haberdar etmedin? Ne diye dışarı çıktın? Hastasın sen. Bu kadar büyük bir olay oldu. Nasıl gelmem? Anne. Minjin asla başka erkeklerle ilişki kurmaz. Böyle bir şey yapmaz. Zina yapan adam bile itiraf etti. Sen hala onu savunuyorsun. Sana ne büyü yaptı bu kadın? Anne, sadece Linjin'in karakterine güveniyorum. Asla bana ihanet etmez. Jivincin, gerçekten büyük becerilerin varmış. Oyu aklını başından almışsın. Bu büyük utançlara bile katlanıyor. Benim dük malikanemde. Böyle fettanlıklara asla göz yumulmaz. Kayınvalide, bugünkü olayda açıkça biri iftira atıyor. Yani benim yargıma şüphe mi duyuyorsun? Kayınvalide adil davranmıyor. Neden şüphe etmeyeyim? Bu ne cüret? Bugün, bu küstahlığını cezalandırmak için aile disiplinini uygulayacağım. Lincin suçsuz, aile disiplinini kabul etmeyeceğim. Sen, Anne, yapma. anne bunu senin iyiliğin için yapıyor. Bu kadını kibirli. Eğer iyice terbiye edilmezse, gelecekte sana sadık kalacağını nasıl garanti edebiliriz? Linjin hatalı olsa da. Lütfen anne, oğlunun hatırına ona hafif ceza ver. Vincin. Hala diz çökmedin mi? Aile disiplinini kabul et. Kayınvalide, beni başka erkeklerle zina yapmakla suçladığınıza göre. Bugün kocam adına beni boşasanız. Böylece kocamın başına yeşillik gelmesin. Bu büyük utançlara katlanmasın. Beni mi tehdit ediyorsun? Cidden yoğunum seni. Boşayamayacağını mı sanıyorsun? Kayınvalide, lütfen boşanma belgesi verin. Hayır. Linjin, hata benim. Bugünkü olayı unutalım. Kenara çekil. Durun. Düşes Hanım. Yine ne havalar atıyorsunuz? Linjin, çabuk kalk. Madame Lu'nun yönettiği dük malikanesi gerçekten berbat durumda. Efendiler efendi gibi değil. Hizmetkarlar hizmetgir gibi değil. Hala yasa var mı burada? Bu kadını. Başka erkeklerle zina yapıyor. Kanıtlar ortada. Ben aile disiplinini uyguluyorum. Yanlış olan ne? Kanıt mı? Bir yabancı ve bir aşağılık hizmetçinin sözleri kanıt sayılır mı? Bu ne anlama geliyor? Yang Wang, adamı içeri getir. Evet. Diz çök. Abi, nasıl olur da arkadaşıma el kaldırırsın? Arkadaşın mı?
Eskiden arkadaşımdı, artık aramız bozuldu. Yang Wang, birkaç gün önce sizi gördü. Lokantada gülerek sohbet ediyordunuz. Şimdi mi aramız bozuldu? Söyleyin. O gün lokantada ne konuşuyordunuz? Gerçekte ne planlıyordunuz? San Bey, o gün bizi özellikle davet etti. Amacı, hanımefendiyi tuzağa düşürmekti. San Bey, Bey'in evindeki hizmetçiyi de satın aldı. Onu sahte tanık yaptı. Bu bilgin, başkalarının el yazısını taklit etmede çok ustadır. O da San Bey tarafından kiralanmış. Lu abi, itiraf etmemiz gereken her şeyi itiraf ettik. Lütfen bizi affedin, canımızı bağışlayın. Siz ikiniz, ne saçmalıyorsunuz? Biz çoktan ilişkimizi kestik. Neden birleşip beni iftira atıyorsunuz? Üçüncü kardeşim. Sen nasıl cüret edip yengeni göz koyarsın? Abi, onlar beni iftira atıyor. Seni küçük hayvan. Seni öldüreceğim. Siz ikiniz, üçüncü kardeşimle birlik olup tuzak kurmuşsunuz. Yenge meselesini itiraf ediyor musun, etmiyor musun? Efendim, merhamet. Ben sadece para için çalışıyordum. Varis Bey, merhamet. Hepsi San Bey'in emriyle. Abi, ben aklımı kaçırdım. Ben yengeye iftira attım. Lütfen bu seferlik beni affedin. Abi, sen en merhametlisin. Kardeşin için bir söz söyle. Louis. Sen kardeşimin karısına iftira attın. Ona özür dilemelisin. Yenge, binlerce hata. Hepsi benim hatam. Ben bir hayvanım. Sen büyük adamsın. Lütfen bu seferlik beni affet. Ülkenin kanunu, ailenin kuralı var. San Bey'in bugünkü yaptıkları. Gerçekten utanç verici. Lütfen büyük abi, adil bir şekilde halledin. Bana masumiyetimi geri verin. Jinjin, ben zaten özür diledim. Sen hala ısrar ediyorsun. Canımı mı istiyorsun? Bugün büyük abi adaleti sağlamasaydı. Ben ölsem bile bu lekeyi temizleyemezdim. Canımdan bahsediyorsun. Acaba San Bey benim canımı istemiyor muydu? Louis'e 30 asker sopası vurulsun, 6 ay ev hapsi. Benim iznim olmadan avludan bir adım bile atamaz. Evet. Bu ikisine gelince her biri evlerine gönderilsin, ben bir gün kapılarına gidip hesap soracağım. Gelin bu cezadan memnun mu? Ağabey ne derse o olur. Kardeş ne dersin? Ağabey adil davrandı. Bu öğrenci ve hizmetçiye gelince. Düşes hanımefendiye bırakalım. Bu iki alçak şimdi dışarı atılsın, sonra hallederiz. Vincin, bugün haksızlığa uğradın. Herkes dağılabilir. Yürer, önce odana git. Annem olarak Vincin'le özel konuşmam gerekiyor. Vincin, benimle odama gel. Peki. Teşekkür ederim ağabey. Bu kimin el yazısı? Hanımımın, sorun mu var? Vinci'nin el yazısı. Varis Bey lütfen bekleyin. Bey'im sizinle konuşmak istiyor. Yavaş ol Bey. Biraz uzaklaşalım. Tamam. Kardeş ne söyleyeceksin? Ağabey. Açık konuşalım. Seni tanıdığım kadarıyla, başkalarının işine karışan biri değilsin. Ama defalarca Vinci'ni korudun. Sadece annemin haksız davrandığı için olsa. Buna inanmam. Kardeş haksızlığı biliyorsan neden göz yumuyorsun? Ağabey, kardeşin karısına göz dikilmez. Herkes kardeşin centilmen olduğunu söylüyor. Ama son zamanlarda çok saçma davranıyorsun. Düşüncelerin de giderek kırlı. Her ne olursa olsun. Lincin benim insanım. Ona nasıl davrandığım beni ilgilendirir. Annemle daha önce konuştum. Eğer başıma bir şey gelirse, Lincin de benimle gelecek. Luhu. Delirdin mi sen? Delirdim say o zaman. O yüzden söylüyorum. Sakın Lincine göz dikme, yoksa... Ne kadar delireceğimi ben bile bilmiyorum. Aramızda lafa gerek yok. Otur. Lin Hanım az önce beni öldürmek istiyordu. Şimdi birden yumuşadı. Ne planladığını bilmiyorum. Vincin, bugün gerçekten sana haksızlık ettim. Ben de Louis'e o alçak tarafından kandırıldım.
Neredeyse seni yanlış anlayacaktım. Kayınvalide de oğlum için. İlgilendiğim için kafam karıştı. Böyle düşünmen ne güzel. Ama Yurer'in sağlığı gerçekten zayıf. Sürekli ünlü doktorlar getirtmeseydim. Ve değerli ilaçlarla desteklemeseydim, korkarım ki Yürer bugüne kadar yaşayamazdı. Kayınvalide böyle üzücü şeyler söyleme, kocam şanslı. Kesinlikle uzun ömürlü olacak. Vincin, biz iki kadın dolambaçlı yollara sapmayalım. Bugün seni buraya Yurer'in işi için çağırdım. Senden yardım istemek istiyorum. Kocam içinse kayınvalide çekinmeden söyle. Yurer'in bu hastalığı doğuştan gelen bir kök hastalık. Tamamen iyileşmesi için birkaç çok değerli ilaç bulmak gerekiyor. Ama şu anda evin giderleri fazla, para yetişmiyor. Demek para içinmiş. Bu kayınvalidem ev yönetemiyor ama servet tüketmede usta. Vincin, ne demek istediğimi anlıyorsun. Lu abi, gerçekten bizimle ilgisi yok. Bunların hepsi San Bey'in fikri. Bunu yapmasının nedeni hanımefendinin namusunu lekelemek. Sonra da hanımefendinin Dükler evinden kovulmasını sağlamak. Böylece hanımefendiyi ve hanımefendinin çeyiz dükkanlarını ele geçirebilmek. Çeyiz dükkanları, nasıl düşünemedim. Geçmiş hayatımda da bu bahaneyle çeyizimi hesaplamıştı. Şimdi ise çok daha erken plan yapmaya başladı. Kayınvalidenin ne demek istediğini anlıyorum Vincin, evlenirken. Ailem birkaç dükkanı çeyiz olarak verdi ama sadece iyi yönetilemedi, az kazanıp çok kaybediyor. Kocam için ilaç alacak para toplamak. Ancak 100 liraya yakın bir miktar toplayabiliyor. Ne? Toplam sadece 100 liraya mı yakın? İkinci gelin, acaba paranı kendime alırım diye korktuğun için. Bilerek mi böyle söylüyorsun? Nasıl böyle düşünebilirim ki? İnanmıyorsan. Vincin muhasebe defterini getirmek için birini gönderebilir. Madem iyi yönetilemiyor, o zaman dükkanları satalım. Bu da bir çözüm. Ama ailem dükkanların tapusunu bana vermedi. En azından acil durum için bir kere eve gideyim. Gerek yok. Görünüşte akıllı ama davranışları nasıl bu kadar aptalca? Daha yeni evlendin. Kayınpeder ailesi gelini hemen gönderiyor. Gidip annenden para iste. Eğer bu haber duyulursa yüzümü nereye koyacağım? Tamam, tamam. Ben gideyim. Para işini kendim hallederim. Kayınvalide, kolay gelsin. Ağabey, böyle sürükleyip çekersen birileri görürse. Yine bir sürü dedikodu çıkar. Vincin, kardeşine dikkat et. Ne? Luvu bana kendi ağzıyla söyledi. Eğer ona bir şey olursa, seni mutlaka yanına götürmeni isteyecek. Ağabey şaka yapıyorsun. Benim kocam öyle bir insan değil. Neden onu inanıyor da beni inanmıyorsun? O benim kocam. Doğal olarak ona inanacağım. Hatta ona güvenmesem bile. Yine de sana inanmamalıyım. Beni kasten kızdırıyorsun. Değil mi? Ne diyorsun? Çabuk bırak beni. Eğer senin yazdığın o yazıyı görmeseydim, Vinci'nin el yazısı olduğundan emin olamazdım. Düzgün yazı yazmıyorsun da ne yapmak istiyorsun? Benim yazımı sevmiyor musun? Gel sana öğreteyim. Vincin. Demek sen de geri döndün. İş bu noktaya geldi. Başından beri tahminim doğruymuş. Ağabey bu kadar geç saatte ne işin var burada? Nasıl beni tanıdın? Ağabey beni öldürmek mi istiyorsun? Bir ay sonra kayınvalidemin doğum günü. Ben yeni gelin olarak. Doğal olarak kayınvalideme bir hediye hazırlamam gerekiyor. Benim kardeşim bile annesinin doğum gününü hatırlamayabilir. Vincin, sen bu ailesine evleneli daha kaç yıl oldu ki? Nereden biliyorsun doğum gününü? Vincin, sen de yeniden doğdun. Değil mi? Ne söylediğini anlamıyorum. Bana ne zaman gönül verdiğimi biliyor musun? Bunları duymak istemiyorum. Ben çıkıp gideyim. Senin evlendiğin gün, kardeşim başörtünü kaldırdığı an. Saçma sapan konuşma. O gün evde bile değildin. Vincin, gerçekten her şeyi hatırlıyorsun. Az önce seni kandırdım. Ama gerçekten sana ilk görüşte aşık oldum. Geçen 20 küsur yılda.
Hiçbir kadına gönül vermedim. O gün seninle karşılaşana kadar. Anne, gitmem, gitmem. Bayanlar eğlence evine gitmezsen kardeşin nereden para bulup evlenecek? Anne, ben fahişe olmam. Seni öldürürüm, seni öldürürüm. Dünyada kendi annesi kızını genel eve satan var mı? Sen kimsin? Sana ne? Kim olduğumu boş ver. Kız kaç para? Ben alıyorum. Sen mi alacaksın? En azından 50 liang gerek. Bu yeşim kolye en az 200 liang eder. Kız benim. Bundan sonra ailenizde hiçbir ilişkiniz yok. General, bu İcra Bakanlığı müsteşarının kızı. Jilincin, bizim Dük konağından değil mi? Ji ailesine evlenme teklif eden o değil mi? Yani sizin gelecekteki eşiniz. Demek o zamandan beri. Bitirdiysen. Vincin şimdi gidiyor. Vincin, dinle beni. Kardeş gerçekten senin için uygun değil. O. Yeter. Bunu bana herkes söyleyebilir. Ama sen Lushing asla. En azından Lu geçmişte bana hiç zarar vermedi. Ama sen sadece güzelliğe kapılan bir alçaksın. Yeniden doğdum. Demek bana bu kadar derin bir kin besliyormuşsun. Chunsia, ne yapıyorsun? Bugün kazara Erbey'in ağzından. Bir cümle duydum. Bunu kesinlikle hanımefendiye bildirmem gerektiğini düşündüm. Ne cümlesi? Erbey dedi ki eğer başına bir şey gelirse Eğer başıma bir şey gelirse, Lincin de benimle gelecek. Luhu. Delirdin mi sen? Hanımefendi de onunla mı gelecek? Luvu bana bizzat dedi. Eğer başına bir şey gelirse, kesinlikle seni de yanında götürecek. Ağabey şaka yapıyorsun. Kocam öyle biri değil. Neden ona inanıyorsun da bana inanmıyorsun? Demek dediği doğruymuş. kulaklarımla duydum. İnanmazsan Şehzadeye sorabilirsin. Sana inanıyorum. Hanımefendi, ne yapacağız? Bu konuyu şimdilik bilmiyormuş gibi yapalım. Uzun vadeli düşünelim. Ama Erbey tarafında. Luvu, eğer merhametsiz olursan ben de vefasız olurum. Görünüşe göre canını tehlikeye atmasına izin veremem. Vincin. Gözünde. Ben sadece yüzüne vuran bir alçaktım. General, gece geç oldu. Dinlenmelisiniz. Küçük hanım, bu saatte ne yapıyorsunuz burada? Buraya ne yapmaya geldin? Ben. Vincin. Hayır, beni bırakma. Hemen yanına geliyorum. Sana sormak istediğim bir şey var. Ne sorusu gündüz sorulamaz ki? Şimdi kadın erkek sınırını da umursamıyorsun. Vincin. Geldiğine sevindim. Ne sormak istiyorsun? 3 aylık süre. Neden sözünde durmadın? Sözümü tutmamak istemedim. Sadece o sırada tehlikedeydim. Neredeyse geri dönemiyordum. Köşke vardığımda seni o zehirli kadın öldürmüştü. Dur. Vincin ben. Anladım. Sen bana karşı suçlu değilsin. Bizim kısmetimiz yokmuş şu an. Artık içimde kalan hiçbir şey yok. Vincin. Bu hayatta aynı hataları tekrarlamayalım. Olur mu? General, Girin. general. Yuncan kaçtı. Kaçtı mı? Demek ki bu süre boyunca. Yunceang izinli değildi. Lushing tarafından hapsedilmişti. Köşkteki tüm çıkışlara nöbetçi koydum. Kaçtığını görmediler. Yani hala köşkte. Arayın.
Şüphe çekmeyin, insanın uzun. Bir çift kanadı olup uçacağına inanmıyorum. Anlaşıldı. Yunjiang'ı tutmanın amacı ne? İkimizin geleceğini planlamak için az önce dedim ya. Aynı hataları tekrarlamayalım. Yeniden doğdum. Bunu değiştireceğim. Nasıl değişir? Erbey ile evliyim. Bu gerçek değişmez. Yoksa benimle gayrimeşru ilişkiye girmemi mi istiyorsun? Gözünde. İlişkimiz bu kadar mı kötü? Yoksa ne? İlişkimiz çok mu şerefli? Sanıyordum ki sen. En azından benden hoşlanıyorsun. Senden hoşlanmam ne işe yarar? Sen benim ve senin çocuğumuzu bile korumadın. Lu Sheng. Bu hayatta böyle kalacağız. İyi ayrılalım. Hanım gece yarısı şehzadenin avlusuna gitti. Bu fahişe onu odasında bulamazsam derisini yüzeceğim. Küçük hanım neden hala gelmedi? Başına bir şey mi geldi? Hanım, o uşağın söyledikleri doğruymuş. Genç hanım gece yarısı tek başına odadan çıkmış. Bu fahişe kesin dışarıda adam ayartmaya gitti. Bu sefer onu suçüstü yakalayacağım. Olmaz, şimdi dönersem kesin yakalanırım. Doğru, Luvu. Küçük hanım, biri geliyor. Cariyeniz hanımı gördü. Bu saatte, hanım siz neden buradasınız? Hanım odasında mı? Bizim genç hanımımız bugün vücudu biraz rahatsız. Sabah erkenden yattı. Siz mi? Tam da iyi oldu. Ben hanım onu görmeye gideyim. Hanım. Hanımın odasındaki hizmetçiler, hepsi kural bilmez. Erbey size ne oldu? Erbey. Hanım. Demek siz buradasınız. Genç hanım beni gönderdi. Erbey'i hemen görmenizi istedi. Bey'e ne oldu? Erbey o. O iyi değil. Sıcak köşke gidelim. Hadi. Yine de küçük hanım akıllı. Doktor, lütfen kocamı kurtarın. Yürer. Sorun yok doktor. Lütfen Yürer'imi kurtarın. O hala yaşıyor. Onu kurtarın. Ben kurtarmak istemiyorum değil. Oğlunuzun vücudu at üstünde felç geçirdi. Bu tanrı gelse bile kurtaramaz. At üstünde felç. Jinjin. Bu nasıl oldu? Aynana, az önce Yunjiang'ı gördüm. Panik içinde odadan çıkarken. Yunjiang. Alçak kadın. Yum'u iyi gözeteceğini umuyordum. Sen ne yaptın? Sağlığını hiçe sayıp onu o işe zorladın. Benim güzel Yum. Senin yüzünden bozuldu. Yunjiang, Erbey'e zarar vermek istemedi. Yunjiang. Sadece Erbey'e hayrandı. Bu yüzden. Tüh, sen kim oluyorsun? Oğlumun yatağına girecek kadar. Zavallı Yum. Yaşayacağını ummuştum ama kader böyleymiş. Önceki hayatından da erken öldün, sadece hırslıydın. Aklını kullanmadan bu kadar aceleyle. Ölüme koşmaktan ne farkı var? Yunjiang. Oğlumu geri ver. Haynana, lütfen dikkat et. Jinjin. Oğluma böyle mi baktın? Bu alçağın oğlumu öldürmesine izin verdin. Ben söylemiştim, o ilaç tehlikeli. Hanım, kendi hizmetçini bile kontrol edemiyor. Gelinini suçluyor. Jinjin. Rol yapmayı bırak. Belki de bu hizmetçiyle anlaşarak oğlumu öldürdünüz. Lu Hanım, Erbey'in cenazesiyle ilgilenmeli. Burada ne yapıyorsun? Yum, ah Yum. Alçak, sen olmasaydın, Yum. Soğuk tabutlarda yatmazdı. Afrodizyak ilacını senin verdiğini bilseydim, bugüne kadar yaşatmazdım.
Oyu bu kadar seviyorsan, onunla öl, lütfen bağışlayın. Yunjiang hamile. Erbey'in çocuğuna. Ne dedin? Tebrikler hanım. Hamile ama erken dönemde. Şok yüzünden riskli, dinlenmeli. Teşekkürler Doktor Han, ödülünüz hazır. Cihanım. Yunjiang, karnındaki çocuğu koruduğun sürece, ileride Lu ailesinin büyük kahramanı olacaksın. Ne istersen, hepsini sana verebilirim. Evet Yunjiang, karnındaki çocuk. Sadece kocamın kanı değil, aynı zamanda senin kendi geleceğin. Yunjiang, hanımefendiye ve genç hanımefendiye teşekkür eder. Yu'ya hizmet ettiğine göre, artık onun insanısın. Bu unvana gelince, Kayınvalide Yunjiang'ın karnında da. Kocamın tek kanı var, statüsü çok düşük olmamalı. o halde o adına seni yükseltip yanım olarak alıyorum. Hemen hanımefendiye teşekkür et. Hamile olduğuna göre artık diz çöküp durma. Artık sen de bir efendisin. Hanımefendinin büyük iyiliği. Yunjiang asla unutmayacak. Sen de iyi niyetlisin ama o daha yeni gitti. Seni aniden yanım yapmak dışarıya duyulursa pek hoş olmaz. Sadece biraz sıkıntı çekeceksin. Karnındaki çocuğu doğurduğun sürece. Ben o adına seni resmen alırım. Yunjiang, hanımefendinin sözünü dinler. Vakit geç oldu. Bu ılık odada kal, yarın. Senin için bir avlu düzenletirim. Kayınvalide Yunjiang benimle kalsın. Kocama soyunu devam ettiremedim. İçimde gerçekten bir suçluluk var. Şimdi Yunjiang'ın karnındaki çocuk. Kocamın tek kanı. Vincin gece gündüz bakamazsa. Gerçekten rahat uyuyamaz. Kocamın çocuğu. Vinci'nin tek umudu. Vincin tüm gayretini göstermeli. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kayınvalide size dürüstçe söyleyeyim, eğer kocamın çocuğunu büyütmeyi düşünmeseydim, çoktan onun peşinden gitmeyi düşünüyordum. O. Anne. Oğlumun çok zamanı kalmadı. Saçma konuşma. Sen iyisin. Beni dinle bitireyim. Oğlum gitmeden önce. Bir dileğim var, annemden yardım istiyorum. Söyle. Oğlum Vinci'nin. Hep yanımda kalmasını istiyorum. Vincini ben zorla aldım. Hayatımdaki tek takıntım, hep onun üzerinde. Peki. Anne sana söz veriyor. Bunu düşünebiliyor olman iyi. O yer altında bunu bilseydi, memnun olurdu. Vakit geç oldu. Önce Yunjiang'ı götürüp dinlenmesini sağla. Ben Han doktoru. Yunjiang'ın vücudunu düzenlemesi için bizzat görevlendireceğim. Ağzına girecek her şeyi bizzat takip ettir. Hiçbir hata olmamalı. Anlaşıldı. Acele etme. Yunjiang çocuğunu doğurduktan sonra artık işe yaramaz olacak. İkinci genç hanımefendi, bu yaşlı adam zaten. İçini dışını kontrol etti, hiçbir sorun yok. Efendiler rahat olabilir. Emeğine sağlık. Başka bir emriniz yoksa, bu yaşlı adam şimdi izin istiyor. İkinci genç hanımefendi ne yapmak istiyor? Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Karnımda ikinci beyin çocuğu var. Tabii ki cesaret edemezsin. Seninle uğraşmak için statümü düşürmeme de gerek yok. İkinci genç hanımefendi olsan ne olur? İkinci bey, seni hiç dokunmadı. Karnındaki çocuğun ölümden kurtaracak bir kalkan olduğunu mu sanıyorsun? Cejincim, ne yapmak istiyorsun? Eğer bana zarar vermek istiyorsan, hanımefendi seni affetmez. Kayınvalide sadece karnındaki çocuğu önemsiyor, seni değil. Çocuk doğduğu gün, senin ölüm günün olacak. Beni korkutuyor musun? Kocamın ölümü, kayınvalidenin hesabı senin başına yazıldı. Tahmin et, sana nasıl davranacak? Ama çocuk annesiz nasıl olur? Gösterişli Dük malikanesinin altın torunu tanesiz mi kalacak? Ayrıca, sen ölür ölmez. Bu çocuk benim adıma kaydedilecek.
O zaman o meşru Dük malikanesinin asıl oğlu olacak. Tahmin et. Kayınvaliden neden benim avluma yerleşmene izin verdi? Bana güvendiği için mi? Hayır. Herkesin bu çocuğun benim olduğunu bilmesi için. Sonuçta tüm tonikler benim avluma gönderiliyor. Çocuğu doğurur doğurmaz kullanım değerini kaybedeceksin. Çocuğunu canından çok seven Lo hanımefendi, tahmin et sana nasıl davranacak? Nasıl bu noktaya geldik? Ben İkinci genç hanımefendi. Yunjiang ölmek istemiyor. Yunjiang çocuğunu da kaybetmek istemiyor. Lütfen Yunjiang'ı kurtarın. Canımı kurtarın. Bundan sonra kesinlikle size sadık kalacağım. Seni kurtarmak isterdim. Sadece sözümü dinleyip dinlemeyeceğini bilmiyorum. Canımı kurtarabilirsen yeter. bundan sonra Yunjiang her şeyde size itaat edecek. Bugünden itibaren üçünüz Vinci'nin bakımından sorumlusunuz. Eğer herhangi bir sorun olursa, üçünüzün de yaşamasına izin vermeyeceğim. Emredersiniz. General. Yunjiang nerede? Rica ederim General. Yunjiang, küçük hanımın bakımında. Görünüşe bakılırsa o Yunjiang'i korumak istiyor. O zaman onun istediği gibi olsun. General, sınırda yeniden hareketlilik var. Gerçekten de insanın planı her zaman kaderi yenemiyor. Geçen yaşamımda da bu savaş yüzünden geciktim. Vinci'ni korumak için zamanında dönemedim. Korkma Vincin, benim. Bu geç saatte ne için geldin? Sınırda yeniden savaş başladı. İmparator beni savaşa gönderiyor. Bu gece ordu yola çıkacak. Bana sadece bunu söylemek için mi geldin? Vincin, ben bu gidişimde en çok senden ayrılmak istemiyorum. Özel olarak gizli korumalar seçtim. Senin güvenliğini korumak için bu sefer kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Eğer durum acil hale gelirse, yardım araman gerektiğinde bu mektubu ve bu taş süsünü al. Doğu pazarına git ve Songyu konakının işletmeciyi bul, o büyük prensin adamı. Sana yardım edebilir. Lushing. Sağ salim dön. Bu, sadece çeyrek saat geçti. Sen nasıl? Benim içeride ne yaptığımı sanıyorsun? Zaman gecikti. Artık gitmem lazım. Vincin, dönmemi bekle. Hanımefendi bakın. Neden sana ne oldu? Sanırım doğumum başlayacak. Burası Dük malikanesine uzak bir mesafede. Şimdi gitsek kesinlikle yetişemeyiz. Bu civarda herhangi bir hastane var mı bilmiyor musun? Hanımefendi, bu nakış dükkanının sahibi çok merhametli bir insan. Neden önce onun yerine ödünç almayalım? Bayan Yun'u burada yerleştirelim. Hanımefendi bize söyledi ki, kesinlikle malikaneye dönüp doğum yapmalıyız. Eğer herhangi bir sorun olursa, Bayan Yun doğum yapmak üzere, eğer dönüş yolunda. Herhangi bir kaza olursa kim bu sorumluluğu üstlenebilir? Siz ikiniz, biri gider doktor bulsun, diğeri eve bulsun. Kesinlikle çabuk olun. Geri dönmeye gerek yok. Hemen eve dönüp hanımefendiye haber vermeliyim. Hanımefendi, eğer bu şeytan kapısından geçemezsem, bu çocuğu size emanet ediyorum. Sadece doğumuna odaklan, fazla düşünme. Bugün için. Çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Sen ve bebek iyi olacaksınız. Hanımefendiye dikkat et, kalbi kötü. sadece benim canımı istemiyor, seni de. Erbey'in yanına göndermek istiyor. Yunjiang nerede? Ji ailesi onu nereye sakladı? Chosya, çabuk ne olduğuna bak. Tamam, Kesinlikle iyi olacak. hanımefendiye güveniyorum. Ebe. Sana emanet ediyorum. Merak etmeyin, benim özel doğum ilacım ve tekniklerim var. Kesinlikle Yunjiang'ın hızlı doğurmasını sağlayacağım. Anne ve çocuğun güvende olmasını garanti edeceğim. İyi. Hemen insanı teslim edin, yoksa bu nakış atölyesini yıkarım. Hanımefendi, Yunjiang cariyeniz iyi. Yoksa o kıskanç kadın Jie mi? Onu sakladı. Hemen insanı teslim etsin, yoksa Ona gününü gösteririm. Kayınvalide, ne zaman geldiniz? Jie Jinjin. Yunjiang nerede? Yunjiang aniden sancılandı. Gelin de beklemiyordu. Bir aksilik olmasından korktum. Ne? Hemen gidin, Yunjiang'ın. Karnındaki çocuğa asla bir şey olmasına izin vermeyin. Hanımefendi, lütfen içiniz rahat olsun. Çocuk sağ salim doğacak. Eğer gerçekten bir aksilik olursa, o da o kadının kaderi kötüymüş. Ne bekliyorsunuz?
İnsanları yukarı götürün. Bu çocukta bir sorun olursa hesabını senden sorarım. Dükkan sahibi, lütfen kayınvalideme iyi bakın, ihmal etmeyin. Tamam. Louis. Söyle, bugün neden bu kadar çabuk geldiniz? Hala söylemiyor musun? Louis. Söylüyorum. Hanımefendi bizi çoktan konakta yerleştirmişti. Yunjiang'ın erken doğum yapmasından korktuğu için. Bugün de Yunjiang'ın yanındaki hizmetçi haber verdi. Biz de bu kadar çabuk gelebildik. Yunjiang'ın doğum sürecinde. Senin tüm detaylarını öğrenmek için yeterli zaman oldu. Hanımefendiye nasıl söyleyeceksin? Şunsia. Kafanda bir plan var artık değil mi? Anladım. Efendimin gözüne girmiş biri olmaktan ötürü değil. Hanımefendi, torununuz hayırlı olsun. Bir bakayım. Bakın, bu burun, bu gözler, Yu'nun küçükkenki haline. Tıpatıp benziyor. Yunjiang nasıl? Doğumdan sonra kanaması durmadı. Çoktan gitti. Ne diyorsun? Siz ikiniz yukarı çıkıp bakın. Emredersiniz. Hanımefendi, Artık yok. O da şanssız biriydi. Git. kalın bir tabut alıp gömün onu. Ne de olsa torunumun annesi. Vincin. Yunjiang artık gitti. Bu çocuğa Ne yapacağız? Bu çocuk, kocamın tek kan bağı. Yunjiang gittiğine göre kayınvalide. Onu benim adıma kaydettirelim. Böylece, ikinci evin resmi varisi olur. Benim de bir umudum olur. fena değil. İleride benim de bir umudum olacak. Görünüşe göre kalan zamanım pek fazla değil. Vincin. Kayınvalide. Şunsia, çocuğu bana ver. Sen çıkabilirsin. Vincin'le konuşmam gereken şeyler var. Peki. Vincin. Birkaç gün sonra çocuğun 40'ı çıkacak. Onun için Faguang Tapınağı'na dua etmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Ben de aynı fikirdeyim. Düşüncelisin. O halde ertesi gün yola çıkalım. Peki. Şunsia. Ne oldu küçük hanım? Hala Lüşenk'ten haber yok mu? Küçük hanım, hiç haber yok. Son mektubu. 2 aydan fazla oldu geldiğinden beri. Bu kadar süredir nasıl hiç haber çıkmaz? Geçen hayatta savaş gecikmiş olsa da. Erzak sorunu yüzünden gizlice başkente dönmüştü. Şimdi her şey değişti. Yoksa hayır, olamaz. Lüşenk'in karakteri gereği. Mutlaka eksiksiz bir hazırlık yapmıştır. Hanımefendi endişelenmeyin. Generalin kaderinde hayır vardır. Mutlaka zaferle dönecektir. Hem zaten Louis ve diğerleri harekete geçti bile. Generalın izini aramaya gittiler. Şüphesiz iyi haberler alacağız. Az önce de kayınvalidenin dediğini duydum. Yarından sonra Faguan Tapınağı'nda kesinlikle tehlikeler olacak. O gün beni sıkıca takip etmelisin. Merak etmeyin hanımefendi. Kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceğim. Şunsia, bu hayatta kimseye izin vermeyeceğim. Seni öldürmelerine, seni kesinlikle koruyacağım. Hanımefendi. Ne diyorsunuz? Faguang Tapınağı'na daha ne kadar var? Yolun hala uzak olduğunu görüyorum. Sanırım 1 saat kadar daha yürümemiz gerekecek. Buraya kadar geldik. Artık neredeyse vardık sayılır. Kayınvalide, bu ne demek oluyor? Artık senin de zamanın geldi. Aşağıya benim oğuma eşlik etmenin. Soygun var. Haydutlar var. Hanımefendiyi koruyun. Bugünkü bu olay, özellikle benim için düzenlenmiş. Vincin. Seni bu kadar uzun süre yaşatmak. Zaten benim en büyük merhametimdi. Haydutlar var. 2 hanımefendiyi iyi koruyun. Artık her şey sonuçlandı. Senin de zamanın geldi. Aşağıya benim oğuma eşlik etmenin. Savaşa takılıp kalmayın. Hemen gidin. Hanımefendi. İyi misiniz? Gidelim. Hemen gidin. Gidin. Efendiyi koruyun. Jie Jinshin'in yanında gizli muhafızlar varmış. Onu gerçekten hafife almışım. Affedersiniz çok konuşuyorum ama. Hanımefendi neden bu kadar zahmete katlanıyorsunuz? Aptal. O, Dük'ün malikanesinde ölseydi. Bu şüpheyi nasıl temizleyebilirdim? O, oğuma hizmet etti. Ve onun tek soyunu korudu. Ölse bile. Ben bir kayınvalide olarak ona bu fırsatı vermeliyim. Sadakat ve erdem şöhretini. Hanımefendi çok merhametli. Bir sürü aptal. Hücum edin.
Beni öldürmek için kayınvalidem gerçekten çok uğraştın. Benim yuğum senden vazgeçemedi. Ben de bir anne olarak. Elbette onun adına hiçbir çabadan kaçınmadan bu arzusunu yerine getirmeliyim. Bunu yapmaktan korkmuyor musun? İşler Bakanlığı müsteşarının konağa sorumluluk aramayacak mı? Dük'ün aile fertleri ibadet yolculuğu sırasında haydutlara rastladı. İkinci gelin kayınvalidesini korurken can verdi. Bu dışarıya yayılsa yine de güzel bir hikaye olur. İşler Bakanlığı müsteşarının konağa nasıl sorumluluk arasın ki? Neden duruyorsunuz? Harekete geçin. Vincin, Hanımefendi, genç efendi geri döndü. Döndüm. bu sefer nihayet zamanında dönebildim. Hanımefendi, oklar çok fazla, hemen çekilmeliyiz. Kimse çekilemez. Geri çekilen olursa. Hanımefendi, İncin, iyi misin? Siz bu iffetsiz çift. Erbil'in hastalığını bilerek gizlediniz. Beni kandırıp bütün evine gelin olarak getirdiniz. Oğlunuzun şansını artırmak için. Luho öldükten sonra onunla birlikte gömülmemi bile istediniz. Lo Hanım, ne kadar hesaplıymışsınız. Cincincin, seni ahlaksız kadın. İffetine sahip çıkmadın. Oğlum oyu utandırdın. Siz, Lusheng, C ailesinden olan kişi oğlumun duleşidir. Bunu asla başaramayacaksın. Lu Hanım erdemsiz ve merhametsiz, kötülükleri ortada. Bu olaydan sonra iyi düşünmelisin. Bu dük eşi konumunu nasıl koruyacaksın? Dük eşi konumunu. sen, Lushing, seni nankör. Düküm, hemen diz çök. Annene el kaldırmaya nasıl cüret edersin? Gök gürültüsünden korkmuyor musun? Benim öz annem Lushing çoktan öldü. Gök gürültüsü olsa bile bana isabet etmez. Ben... Ne olursa olsun, ona ana diye hitap etmelisin. Ana mı? O buna layık mı? Düküm, ev içi düzeninizi sağlayamadınız. Kün'in kötülük yapmasına göz yumdunuz. Müfettişler bunu öğrenirse, imparatorun hoş göreceğini mi sanıyorsunuz? Seni nankör. Babanı mı tehdit ediyorsun? Düküm, ikiniz de onun kanından. Neden sadece genç efendiye karşı bu kadar acımasızsınız? Ona acımasız davrandıysam, bu dükün varisi konumu. Başına gelmezdi. Gün boyu rahat yaşardı. Düküm, siz bilmiyorsunuz. Hanımefendi dışı tatlı, içi acı. Sizin önünüzde rol yapabiliyor. Ama arkanızdan, genç efendiyi sürekli farklı yollarla eziyor. Bu yıllarda, rahat yaşamak bir yana, açlık çekmek. Sık rastlanan bir şeydi. Genç efendi azimli olmasaydı, canını dişine takıp orduya katılıp bu askeri başarıları kazanmasaydı, bu günleri asla göremezdik. Bu mümkün değil. Konaktaki eski hizmetkarlar hepsini gördü. Efendi, inanmıyorsanız onları çağırıp sorun. Sorun, gerçeği öğrenirsiniz. Demek ki bu yıllardır baba oğul arasındaki anlaşmazlığın tüm sebebi Win ailesiymiş. efendi. Benim için adalet sağlamalısınız. Sana soruyorum, neden Jilincini öldürmek istedin? Yoksa Lusheng o küçük canavar mı? Sizi kışkırttı, ben. Konaktaki muhafızlar söyledi. Hala bana gerçeği söylemeyecek misin? Evet, Civincini öldürmek istedim. hepsi yürerim için. Saçmalık. Bu Ji ailesi. Aslında Şenger'in karısıydı. Ama sen, onu Yüer'e şifa getirsin diye eve getirdin. Yüer'in haline acıdım. Senin saçmalıklarına göz yumdum. Ama sen onun canını alacaktın. Bunu beklemiyordum. Ama Yürer benim canım. Onun tek dileği, bir anne olarak nasıl reddedebilirim? Lusheng'i anmasan iyiydi. O küçük canavar olmasaydı, bu Civincin, Çoktan o erimle birlikte öbür dünyada olurdu. Zavallı yürerim. neden onu aldılar? Ölmeliydi. Lusheng, o küçük canavar ölmeliydi. Saçmalık. Hanımefendi, Ağzından canavar, lanet düşmüyor. Şenger, büyük oğlum. Bu konak ve unvanın varisi. Sen üvey anne olarak böyle mi davranıyorsun? Başta Kahya dedi ki, iki yüzlü, tatlı dilli ama kalbi kötüymüş, inanmamıştım. Ama görüyorum ki, gerçekten zehirli bir kadınsın. Boşanma belgesini getirin. Efendi, bana bunu yapamazsınız. Sadık eş, kocaya bela getirmez. Sen bu kadar sadakatsizsin,
benim. Dük konaklarının hanımefendisi olmaya layık değilsin. Efendi. Hayır. Yırt onu. Bu boşanma belgesini. Win ailesine göndereceğim. Efendi. General, ana eş öldü. Nasıl öldü? Söylenene göre altın yutarak intihar etmiş. Vefasız, merhametsiz Düklu'ya yakışır bir son. Generalin kastettiği. Neden onunla konuşup açıkladığımı tahmin ediyor musun? Benim bu babam, en acımasız ve nankör olanı. Win ailesinin yaptıkları. Muhtemelen bilmiyor değil. Sadece göz yumuyor. Bir gözünü kapatıyor, Dük'ün çıkarlarına dokunursa. Win ailesinden bahsetmiyorum. Ben bile öz oğlu olarak. Feda edilemez değilim. Dük'ün o boşanma kağıdı. Bir ölüm emri, Win'cin tarafında. Eve dönme zamanı geldi. Değil mi? Ne oldu? Louis mektup yazdı, genç hanım çiftliğe gitti. Gidip bir bakalım. Bundan sonra ona genç hanım deme. O zaman, generalin hanımı diyelim. Şunsiya, başım biraz dönüyor. Gel de beni destekle. Şunsiya, neden hala gelmiyor? Win'cin. Benim. Bu saatte ne yapıyorsun burada? Win'cin. Sadece seni görmek istedim. Önce sen çık. Sana bakmıyorum. Önce giyin. Uzun süre banyoda kalınca baş döner. Düşme sakın. Lusheng, bırak beni. Şimdi bana ağabey demiyorsun. Daha fazla kıpırdarsan. Kendimi kontrol edebileceğime garanti veremem. Lusheng, birazdan Şunsiya içeri girecek. Şunsiya gelemez. Yang Wang ona eşlik ediyor. Neden bu çiftliğe geldin? Yoksa Ji ailesi seni kabul etmiyor mu? Ben aileme yük olmak istemedim. Bu çiftliğe gelmek daha rahat hissettiriyor. Win ailesi intihar etmeden önce bir itiraf mektubu bıraktı. Dük'ün evi seni serbest bıraktı. Artık özgürsün. Kim dedikodu yapmaya cesaret edebilir ki? Win ailesinin mi? Öldüğünü söylüyorsun. Bu yaşta boşanmak, intihar etmek normal. Öyle mi öldü? Biliyor musun? Ne kadar nefret ettiğimi biliyor musun? Biliyorum. Üzgünüm, seni koruyamadım. Bu sefer. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Lusheng, artık canımı, malımı sana emanet etmek istemiyorum. Songyu köşküne götürün, şüphe çekmeyin. General, Bayan Ji ile mi tartıştınız? Keşke benimle tartışsaydı. Böyle olmaz ki, sevdiği biriyle tartışıp. Küsünce böyle gidilir mi? Gidip biraz yumuşatsan olmaz mı? Dediğim gibi, inatçı kadın peşini bırakmayan erkekten korkar. Sen de peşini bırakma o zaman. O, benim ondan uzak durmamı istiyor. Başına bela açmamdan korkuyor. Yanlış yapıyorsunuz. Bayan Ji aslında çok yufka yürekli, sadece şu an. O adımı atmak istemiyor. Eğer onun derdini anlar, içindeki düğümü çözersiniz. Biraz da acındırma taktiği uygularsınız. Geri dönmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Tamam, eğer bu sefer işe yararsa. Sana büyük bir ödül vereceğim. Astınız olarak, generalin düğün şarabını içmeyi bekliyorum. Bekle. Wing malikanesini gözetim altında tutun. Kimin defnedildiğini mutlaka görün. Emredersiniz. Uzun prensesi gördüm. Bu da kimin dul karısı böyle, bu kadar rahat durmuyor, evinde oturacağına, dışarı çıkıp yüzünü gösteriyor. Uğursuzluk getirmekten korkmuyor musun? Sen Lu ailesinden olan, ikinci beyin dul karısı mısın? İki hayatımı toplasam, uzun prenses Huaying ile sadece birkaç kez karşılaştım. Neden bana düşmanmış gibi? Uzun prenses, cevabım şudur. Ben zaten eve döndüm. Lu ailesiyle artık hiçbir bağım yok. Sen bağım yok deyince oluyor mu? Kim bilmez ki sen Jie Lu ailesinin o hasta oğluna evlendiğini, Yanılmıyorsam, Lu ailesinin ikinci beyi. Bayan Cheng'in kuzeniydi. Ölüye saygı duyulur derler, Bayan Cheng'in ise hiç saygısı yokmuş. sen de kimsin ki beni azarlıyorsun? Ben değilim, o halde Bayan Cheng'den ricam.
Yüzünü dayak yemeye getirmesin. Duymak, görmek gibi değilmiş. Cihanım gerçekten çok sivri dilli ve itici. Uzun prensesi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şimdi izin istiyorum. Bekle. Gitmen için izin verdin mi? Ekselanslarının başka bir emri var mı? Söylentilere göre bu nakış atölyesindeki nakışçıların çift taraflı nakış işi başkentte eşsizmiş. Bugün vaktim var. Lütfen atölyenizdeki en iyi nakışları getirin. Ben de dikkatle inceleyeyim. Söylentilere göre Cihanım nakış işinde çok yetenekliymiş. O halde Cihanım bana eşlik etsin. Cihanım, yüzümü kara çıkarmazsın herhalde. Bu uzun prenses Huawei'in çok zor biri, kötü niyetli olabilir. Uzun prenses söyledi. İtaat etmemek elimde değil. Cihanımın kesesindeki nakışı görüyorum. Gerçekten çok zarif. O halde Cihanım, lütfen benim için bir mendil işlesin. Ne dersiniz? Sadece aşağılamak için olsa iyi. Korkarım bu kadar basit değil. Uzun prensese hizmet etmek benim için bir onurdur. Su getir. Cihanım elini yıkasın. Emredersiniz. Geçen hayatta kararlılığım yoktu ve hiç kurnaz değildim. Bu yüzden çocuğumu da benimle ölüme sürükledim. Seni suçlamamalıydım ama bu hayatta. O korku dolu günleri yaşamak istemiyorum. Eğer beni gerçekten seviyorsan, beni serbest bırakabilir misin? General, yavaş olun. Dük nerede? Dük sabah divanından henüz dönmedi. Fin'in cesedi ailesi tarafından alındı mı? Evet. Cihanıma ellerini yıkamada yardım edeceğim. Müdürün ifadesi tuhaf, suda bir sorun mu var? Ne, Cihanım? Benim kendim hizmet etmemi mi istiyor? Cihanımın bu narin elleri. Ben bile görünce beğeniyorum. Sadece elleri değil. Yüzü de çok acınacak halde. Lu ailesinin birkaç beyini neden kendine aşık ettiğine şaşırmamalı. Hanımefendi. Uzun prensesin bahsettiği bu el yakama mı? Cüretimi bağışlayın ama. Bu suya ne kattınız? Civincin, burada saçma sapan konuşma. Uzun prenses iyi niyetle hizmetçi kızın sana el yıkamanda yardım etmesini istedi. Sen böyle acımasızca saldırdın. Bence sen canından bezdin mi? Ciecincin, ne büyük cesaret. Hadi, getirin onu. Ciecincini tutuklayın. Onu cezalandıracağım. Lu, onun ne suç işlediğini görmek istiyorum. Prenses, onu hangi suçla cezalandıracaksın? Lusheng, buraya nasıl geldin? Gelmeseydim. Prenses muhtemelen nişanlıma karşı kaba davranacaktı. Ne dedin sen? Onun nişanlın olduğunu mu söylüyorsun? O senin küçük kardeşinin karısı. Artık değil. Lusheng, delirdin mi? Baban asla izin vermez. Kardeşinin dul karısıyla evlenmene. İmparator bana bir konak verdi. Yakında oraya taşınacağım. Dük izin verse de vermese de. Beni ilgilendirmez. Bugün olanları mutlaka araştıracağım. Kraliyet mensubu olsam bile bir devlet görevlisinin karısına keyfi olarak eziyet edemezsin. Nişanlımın bugün en ufak bir kusuru olsaydı. Ben Lu. Asla sessiz kalmazdım. Sen. İşe yaramaz şey. Birini bile tutamadın. Ne havlayıp duruyorsun? Hadi, bir çözüm bul. O alçak Ciejincin'le nasıl başa çıkacağız? Ciejincin'le başa çıkmak için 3 gün sonraki saray ziyafeti. En iyi fırsat. Az önce söylediklerin biraz fazla küstahçaydı. Başına bela alacağından korkmuyor musun? Lushing olarak 2 ömrüm boyunca yalnızca bir şeyden korktum. Seni kaybetmek. Bu baş belasını aslında sen çıkardın. Görmüyor muyum sanıyorsun? Prenses Hua sana aşık. Ne olmuş yani? Sana bir şey yapamaz ama bana yapacak çok şeyi var. İşte bu yüzden. En güvende olduğun yer, yanımda olduğun zamandır. Neyin var? O zaman nasıl ölümden kurtulduğumu biliyor musun?
Savaşa gitmeden önce bana dedin ki, sağ salim dönmemi istiyorsun. Sen, benim yaşama sebebim oldun. Gerçekten o zaman sana sadece yüzün için vurulduğumu mu sanıyorsun? Peki ya başka türlü olsaydı? Eskiden, Ritüel Bakanlığı Müsteşarı'nın asil kızıyla nişan değişimi yapan kişi. Ben Lu Sheng'dim. Win ailesi. Ben seferdeyken araya girip seni yanlış kişiyle evlendirdi. Zaten benim eşim olmalıydın. Vincin, o Lu Sheng'le aranızda ne var? Bugün neden seni eve bizzat getirdi? Ne yapıyorsun? Yoksa ikiniz gerçekten? Hanımefendi, küçük hanımı suçlama, Lu ailesine gelir gelmez. Bir gün bile rahat etmedi, veliaht korumasaydı. Win ailesi onu çoktan ezerdi. Sus. Burada konuşma hakkın yok. Lu ailesi bin türlü kötülük yapmış olabilir ama yine de Lu Sheng'le karışmamalısın. Bu dışarıya sızarsa. Endişelenme anne. Lu Sheng'le aramda en ufak bir yanlış ilişki yok. Şu an Lu Sheng'in gücü zirvede. Pek çok asil kız ona gelin olmak için can atıyor. Huaying prensesi de ona gönül verdi. Sadece bu hanımefendi bile. Bizci ailesinin karşı çıkabileceği biri değil. Zaten gücendirdik, şimdi pişman olmanın anlamı yok. Seni inatçı kız. Normalde uslu görünürsün. Aslında herkesten dik başlısın. Yarından sonraki saray ziyafeti. Saray bize davetiye gönderdi. Özellikle senin katılmanı istiyorlar. İçimde bir tedirginlik var. Korkarım bu bir tuzak. Ama Lu Sheng'in dediği bir şey doğru. Pasif kalmaktansa aktif saldırmak daha iyi. Bu saatte ne yapıyorsun burada? Yarınki saray ziyafetinde hiçbir yemeği ağzına koyma. Biri seni çağırırsa gitmemek için oyalan, büyük prensese söyleyeceğim. Sana göz kulak olsun. Louis ve Yangwang da gizlice seni koruyacak. Ya sen? Adalet aramaya gidiyorum. Hem senin hem benim için. Bir gelecek kazanmaya. Lu Sheng, sen ve Büyük Prens. Tam olarak ne planlıyorsunuz? Küçük hanım, bir kadehte sarhoş olursun, dikkat et. Şunsiya. Göğsüm sıkışıyor, benimle biraz hava almaya gel. Küçük hanım gerçekten zekisin. Acele etme, mutlaka başka planları vardır. Bayancı, sizi bulmak ne kadar zor oldu biliyor musunuz? Hanımefendi, bu gece gerçekten ne oldu? Bu gece, benden bir adım bile ayrılmayacaksınız. Biri gitsin, İmparatoriçe annenin sarayından küçük prensi geri getirsin. Hemen gidiyorum. Siz kimsiniz? Hanımefendim burada dinleniyor. Neden izinsiz girdiniz? Birisi bana bu şeyi büyük prense vermemi emretti. Onu tutuklayın. Söyle, Paner şu anda nerede? Küçük prens iyi ama hanımefendi bu işe burnunuzu sokmaya ısrar ederseniz o zaman durum farklı olur. Cüret, canından bezdin mi? Ben sadece mesaj iletmekle görevliyim. Hanımefendi akıllı birisiniz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Görünüşe göre hedef benmişim. Öyleyse, hanımefendiyi rahatsız etmeyin. Bu alçak, bir dayanak bulduğunu sanıyor. Ona karşı bir şey yapamayacağımı mı sanıyor? Ne komik. Seni bu saraya sokmak için çok uğraştım. Beni hayal kırıklığına uğratma. Endişelenmeyin, büyük prenses. Onunla başa çıkacak bir sürü yolum var. Duydum ki, bu alçak hala bakireymiş. Sana kısmet.
Ne yapman gerektiğini biliyor musun? İyi bir gösteri izlemek için bekleyin. Bu gece, İmparatoriçe annemin yanındaydım. Başka hiçbir yerde beni görmedim. Anlaşıldı mı? Bayancı çok şüpheci. O kadehteki şarabı muhtemelen hiç içmedi. Ama Bayancı muhtemelen bilmiyor ki, üzerindeki tütsü, bu yan odadaki kokularla karışınca, Beklenmedik bir etki yaratıyor. Ne oldu, hanımefendi? Efendiniz benimle başa çıkmak için gerçekten çok uğraşmış. Efendiniz size hiç söyledi mi? Tavşanın bile kızdırıldığında ısıracağını. Louis, Efendim, emriniz? aynı ilacı kendisine de verin. Anlaşıldı. Alçak, sonunda elime düştün. Hep senin yüzünden. Bir bacağım sakat kaldı. Ben iyi değilsem, sen de iyi olmayacaksın. burada sarayda ahlaksızlık yapan biri olduğunu söylemiştim. Dudley, Hemen gidin. Burada kimler böyle şeyler yapıyor? Bir bakın. Kim bu? Nefes almıyor. Bir şeyler ters gidiyor. Bu gece mutlaka bir şey olacak. Louis, generaliniz nereye gitti? Bakın. Büyük Prens isyan başlattı. Bayancı, Büyük Prenses beni gönderdi. Sizi bulmaya. Hemen gelin, prenses ile birlikte saraydan çıkıyoruz. Bekleyin. Küçük prens hala imparatoriçenin sarayında. Prenses onu çoktan aldı. Bayancı, Endişelenmeyin. Anneme gidip onu rahatlatın. Bayancı akıllı birisin. Hadi gidelim. Sefil evlat, isyan etmeye kararlısın. Babacığım, sadakatimde bir sorun yok. Ama siz 18 yıldır tahtasınız. Zorunlu hizmet ve vergiler her yıl artıyor. Sınırlarda savaşlar patlak veriyor. Siz ise sadece sarayda zevk ve sefa içindesiniz. Halkın yaşamı ve ölümü hiç umurunuzda olmadı. Nasıl kenarda durabilirim ki? Alçak. Bana karşı gelmeye cüret ediyorsun. İmparatora karşı saygısızlık, bin hanedanlığı için. Babacığım, size karşı gelmek zorundayım. Muhafızlar. Sefil, ne yapıyorsun? Bu, tahıl görevlisi değil mi? Aylar önce, sınıra gönderilen erzak, bu köpek olan köpek. Kum ve çakılla değiştirilmiş. Hala idam edilmedi mi? Söyle. Aylar önce, sınıra gönderdiğin erzak. Neden kum ve çakıl oldu? Suçlu masumum. Bu sınır savaşlarıyla ilgili. Suçlunun ne kadar cesareti olursa olsun. Askeri malzemeye el uzatmaya cesaret edemezdim. Siz olmasaydınız. Buna kim el atabilirdi ki? İmparator sürekli zevk ve sefada, hazine boşaldı. Sınırda savaşlar sürerken, Maliye Bakanlığı'nın hazineden para çıkarması mümkün değildi. Erzak hazırlamak için. Suçlu çoktan biliyordu, erzakta sorun olduğunu. Bu haberi General Lou'ya ilettim. Neyse ki General Lou ileri görüşlüydü. Çoktan köylerde. Yiyecek ve kışlık giysi satın almıştı. Yoksa yüz binlerce askerimiz. Muhtemelen cepheye varmadan açlıktan ölecek. Ve donarak ölecekti. Bu erzak, çoktan sorunluydu. Savaş zamanında, saraydaki gözde cariyenin köşkünün yenilenmesi ve genişletilmesi için para vardı. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Diang Wang, onu götürün. küstahlık. İmparator cennetin oğludur. Doğru ve yanlışı tartışmak size mi kalmış? Cennetin oğlu bile yasayı çiğnerse, sıradan halk gibi suçlanmalıdır. Hadi. Bu asi hainleri hepsini tutuklayın. Onları öldürün. Sakın harekete geçme. Burada sizin eşlerinizin ve çocuklarınızın hayatı. Benim elimde. Sefil evlat. Hala silahını bırakmayacak mısın? Baban olarak, kan bağımıza hürmeten. Seni affedebilirim. Sana nasıl güvenebilirim ki? Tahmin et. Neden ortaya çıkmadı? Çünkü kendini kurtarmakta zorlanıyordu. Alçak kadın.
Büyük prensese saygısızlık etmeye nasıl cüret edersin? Büyük Prenses Hua Ying küçük prensese zarar vermek istedi. Ben sıradan bir kadın olarak buna seyirci kalamazdım. Alçak. Sadece Lu Sheng'in korumasına güveniyorsun. Eğer bu iki köpeğin emrinde olmasaydı, çoktan rezil olur. Kötü bir sonla karşılaşırdın. Bu gece yan odada olanlar gerçekten prensesin işi miydi? Bu da neyin nesi? Luye, sen burada ne arıyorsun? Hepsi Büyük Prenses Huarong'un. Hepsi onun baskısıydı. Bana tuzak kurdu. Jilincini tuzağa düşürdü, onu mahvetmemi emretti. Cenk Hanım'ın da adamlarıyla gelip onları basmasını sağladı. Hepsi onun baskısıydı. Saçmalık. Seni köpek herif. Büyük prensese iftira atmaya nasıl cüret edersin? Muhafızlar. Bu, prensese iftira atıp sarayı karıştıran çılgını. Derhal öldürün. Hayır. Eğer çocuk eğitilmezse suç ebeveyndedir. Babam, annem. Siz böyle örnek olup öğreterek Hua Ling gibi bir kız mı yetiştirdiniz? Büyük Prens. Karar verme zamanı. Muhafızlar, yazı gereçlerini getirin. Babamdan derhal tahttan çekilme fermanını yazmasını rica ediyorum. Sen, İmparator. Bugün senin zekan ve beni bu zor durumdan kurtarmak için zamanında yardımın olmasaydı, prensesin başkalarının kontrolüne geçebilirdi. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Hanımefendi lütfen abartmayın. Bugün ben de rehin alındım. Hanımefendinin sarayda gözaltında olduğunu bilmiyordum. Onların planına uyup ne yapmak istediklerini görmeyi düşündüm. Ama hiç beklemezdim ki. Tesadüfen. Büyük Prenses Hua Ying'in elinden küçük prensesi kurtaracağım. Mütevazı olmana gerek yok. Başka biri olsa bu kadar tehlikeli bir yere girme cesaretini gösteremezdi. Aslında karakterinin çok yumuşak olmasından endişeleniyordum. Lu Sheng'i kontrol edemezsin diye. Ama hiç beklemezdim ki. Sizler birbiriniz için yaratılmışsınız. Hanımefendi çok haklısınız. Öyleyse hanımefendiden bir kereliğine ayın altındaki ihtiyar olup düğünümüze bizzat başkanlık etmesini rica ediyorum. Bu ferman elindeyken sevdiğin kişiyi elde edememekten ne korkuyorsun? Aşk yüzünden endişe duyuyorum. Bu zavallı kulun sadece korktuğu şey şu ki, bu hissim. Sevdiğim kişinin kalbini kazanmaya yetmeyebilir. Peki, o zaman bu çöp çatanlık işini kesinlikle ben üstleniyorum. Bu birkaç ay içinde nakış atölyesinin işi gittikçe iyi gitti. Bir aydaki gelir, bir yılın gelirine eşit artık. Şimdi nakış atölyesinin işi büyük yükselişte. Bunun en büyük hakkı müdürün. Benim görevim zaten. Yunjiang son zamanlarda nasıl? Efendim merak etmeyin. Ben bir hizmetçi kadın ayarladım onunla ilgilenmesi için. Sadece çocuğunu özlediği için biraz keyifsiz. Ona benim adıma bir söz iletin. Benim düğün günüm. Onun çocuğuyla kavuştuğu gün olacak. Emredersiniz. Bayan, kalkmanız gerekiyor. Bu sefer sakın ha. Uğurlu saatini kaçırmayın. general. Büyük sorun çıktı. Genç bayan kayboldu. Ne diyorsun sen? General, Sana vincini iyi korumanı söylemedim mi? Nasıl burada bu durum olur? Veliaht Bey, lütfen küçük beyimi kurtarın. Dün gece Louis genç bayanın emriyle beni küçük beyimi görmeye götürdü. Ama süt annenin fark etmesinden korktum. Şafağa kadar fırsat bulamadım. Ama küçük beyin odasına girdiğimde gördüm ki küçük bey. Beşikte hiç yoktu. Sana Win ailesini gözlemlemenizi söylemiştim. Son zamanlarda herhangi bir olağan dışı durum var mıydı? Lusan daha önce haber gönderdi. Bin ailesi son zamanlarda üst üste birkaç ayin yaptı. Kimin için dua ediyorlar bilmiyoruz. O zaman ben bu konuyu önemsemedim. Bugün hangi gün? Bugün 9. Mart. Erbey'in ölüm yıldönümü. Yuğum. Göz açıp kapayınca, sen gideli bir yıl oldu. Annenin beceriksizliği. Seni tutamadım yetmedi. Son dileğini bile gerçekleştiremedim. Ama merak etme. Bugün annen mutlaka dileğini yerine getirecek. Bin Hanım, ne yapmak istiyorsun? Artık kayınvalidem diye mi seslenmiyorsun? Beni ve Şum'u çevirip durdun. Şimdi ise maskeni çıkardın. Sen gerçekten bir tilki ruhusun. Muhtemelen çoktan Lu Sheng o aşağılık herifle. Dolandırıyordun. Gözlerinde hala Şum var mıydı? Ona layık mıydın? Ben ve Lu o gerçek bir çift değildik. Öldükten sonra onun soyunu korumak için elimden geleni yaptım. Ona nerede layık değildim. Alçak. Sen ve Lu Sheng o aşağılık herif dolandırıyordunuz. Hala Şum'a layık olduğunu söylemeye cesaretin mi var? Onun karısı olduğuna göre
Onun için sadık kalmalıydın. Hayatımı boşuna mahvetmemi istiyorsun. Ne hakkınla? Şuum'un seni beğenmesi kimin suçu? Onunla evlendiğine göre yaşarken onun insanı, ölünce onun hayaletiydin. Beni öldürürsen yaşayabilir misin? Artık hiçbir şeyim kalmadı. Ölmekten korkar mıyım? Seni öldürdükten sonra torunumu alıp aşağıya inip Şium'la mutluluğu paylaşacağım. Luo'yu öldüren asıl suçlu henüz ölmedi. Böyle gitmeye nasıl katlanırsın? Ne diyorsun? Yunbiang'ı hatırlıyor musun? Ne demek istiyorsun? Yunbiang hala ölmedi mi? İyi yaşıyor. Alçak beni kandırıyor. Yanımdaki kadınlar açıkça gördü. Yunbiang tamamen ölmüştü. Neden erken doğum yaptığını tahmin et. Bütün bunlar senin düzenindi. Bir ömür boyu akıllıydım. Ama hiç tahmin etmedim ki senin gibi bir alçak tarafından alt edilecektim. Ji Winjin. Seni küçümsemişim. Aynı şekilde. Sen de herkesi ölü taklidi yaparak kandırmadın mı? Peki. Olaylar bu noktaya geldi. Ben de sadece yolu sonuna kadar gideceğim. Önce seni öldüreceğim. Sonra Yunbiang'ı bulacağım. Hiçbiriniz kaçamayacaksınız. Bana Yunbiang, seni alçak. Hala yaşıyorsun. Oğlum daha çok küçük. Nasıl ölmeyi göze alabilirim ki? Sen, dur. Seni alçak kadın. Ben seni çoktan boşadım. Şimdi hala Atalar Tapınağı önünde cinayet işlemeye cüret ediyorsun. Neden? Neden siz ölmesi gerekenlerin hepsi hala hayattasınız? Özellikle de sen, Lu Sheng. Neden ölen sen değil de benim yuğum oldu? Kes sesini. Beyefendi, hanımefendimize böyle davranamazsınız. Söylememe izin vermiyorsunuz. Ama ben yine de söyleyeceğim. Lu Sheng beni erken doğuma zorlamasaydı, yuğum nasıl doğuştan zayıf olurdu? Nasıl ilaçların bile işe yaramadığı bile olurdu? Bence sen tamamen delirmişsin. Şenger'i 10 yıllardır eziyorsun. Şimdi de onu erken doğumuna sebep olmakla suçluyorsun. Nasıl o olmasın? O işte. O yıl, kışın en soğuk ayında, karnın burnundayken, bir sopayla beni buz gibi suda irade gücümü geliştirmeye zorladın. Kendin ince buzda kayıp düştün ve erken doğum yaptın. Ama sonradan, Lu Yu'nun tüm hayatını mahvettiğim söylendi. Lu O'yu mahveden, başından sonuna kadar sen oldun. Hayır. Öyle değil. Şenger, bunları neden daha önce söylemedin? Söyledim. İnanır mıydın ki? Ben, Beni karalamaya çalışmayın. Kimse. Yuğumu benden daha çok sevemez. Şenger. Lu Sheng. Uğurlu saatimiz geçti. Sen yanımda olduğun sürece. Her an uğurlu bir saattir. Bir kez daha yeniden doğdum.